Merhabalar efendim. İnşallah girdik, daha burada girmedik. Benim aklım çok karışıyor. Pelin Çili ben. Pelin Çili'nin YouTube kanalını izliyorsunuz. Karşımda Demet Işıl var. Yine bir linç Bakalım gelsin. bugün ne şekilde linç edileceğiz? Bayağı iyi gidiyor bu arada. Ya bayağı iyi gidiyor, evet. Bayağı da arkamızda duranlar var. Ben mesela şaşkınım buna. Çünkü mesela bugün çok değerli ve çok kıymetli bir konuğumuz var. Evet, daha göstermeyin onu. Daha göstermeyelim. Ve o kıymetli konuğumuzla yayından önce konuşurken ben de aynı fikirdeyim deyince yani tamam mı şimdi linçleneceğiz demesi beni daha da böyle heyecanlandırdı. Çünkü son haftalarda biliyorsun en çok ünlülere, sanatçılara, şarkıcılara, işte oyunculara gelen linçleri konuştuk. Ama gerçekten hakikaten bu bir ambulans gibi. Evet, Herkes abi. arkasından deliler gibi gidiyor. Bir de şöyle bir şey var, hani nedense birileri bir fikri bir şekilde beyan ettiği zaman siz hepiniz, ben de izleyicilere şu bakayım yorumlara, buradan sayıp söyleyebilirsiniz, bakıyorum. Yani biri bir şey söylediği zaman herkes hak verme gereği duyuyor ve aksi tez, bir antitezini duyduğunuz zaman da böyle bir önce linç ediyorsun, sonra inceden haklısınız esasında dönüyorsun. Senin sözlerine Evet, genelde biraz tepki ikna bu. etmek gerekiyor. Evet. Ondan sonra sadece tabii bu konuda değil, ben kişisel olarak da linç yediğim bir hafta Evet, geçirdim. kendisi evet. Evet, o yüzden Pelinciğim de çok iyi Peki bilir. konuğumuzu anons edelim efendim. Çok kıymetli bir avukatı yine burada rahatsız edeceğiz. Ortamıza aldığımız avukatlar genelde çok umutsuz çıkıyorlar. Sevgili Burak Mengü bizimle birlikte efendim. Evet. Nazik davetiniz için ben teşekkür ediyorum öncelikle. Biz teşekkür ederiz. Çok şık gözüküyor şimdiden. Ne kadar hoş gözüküyor evet. ya. Gerçekten. Konuşacak çok şey var ama önce Pelin ilk sizinle konuştuğumda ben çok heyecanlandım. Çünkü linç ya da taciz tek taraflı değil. Evet. Bir de işin bu boyutu var ve bu boyutu hiç taşınmayan bir boyutu. Doğru. O yüzden aslında bir kısaca kadınlar erkekleri nasıl taciz ediyor? Biz neden mesela erkekler hiç ifşa alamıyor? Biz neden bir tek sizinle bu konuyu konuşabiliyoruz? Onu konuşmak istiyorum. Yani buna tabii cevap vermek şimdi biraz zor. Çok iyi bir giriş oldu. Çünkü çok hızlı başladık. Biraz ısınarak devam etseydik. Şimdi Tabii. birinci dakikadan kendimizi sövdürtmeyelim. Şimdi şöyle, ben bu birazcık bunu daha ziyade bence bir psikolog ya da psikiyatrist benden daha iyi açıklar. Çünkü kendinize gelen şeyi bertaraf edebilmekle alakalı tamamen. Saldırıyı bertaraf edebilme gücüyle alakalı bir şey. Erkekler belki kadınlara göre daha duygusal değil de daha rasyonel bakan varlıklar olduğu için belki daha bu nedenden dolayı daha kolay göğüslüyorlardır. Hatta yayından önce ben birkaç gün önce Pelin'e bir ekran görüntüsü attım. Evet. Çok özür diliyorum. Hanımefendi delirdiniz mi? Benim arkadaşıma öyle mesajlar neden atıyorsunuz mesela? Ben yani biri de bir saniye dur. Yani hayırdır? Neden? Sabahın 9'unda adama attığınız mesajlar nedir? Bilmiyorum, KVK'dan şu an mahvolduk herhalde Gerek yok yani hani kimseye şey yapmaya. Ama gene benim- Ama genel hattını bir söyleyelim, izleyici de Yemin anlasın. hakkı Söylemeyelim ama bence, ya. hiç gerek yok. Yok, söyleyemeyiz. Söyleyemeyiz. Söylenemeyecek. Çünkü büyük linçler. Peki bir yani şey söyleyeceğim. linçleyemeyiz, bayağı Şöyle, erişim engeli gelir. onu Tamam, söyleyeyim. erişim engelini almadan şöyle bir soru soracağım. Hakaret mi? Cinsel içerikli Cinsel mi? içerikli. Cinsel içerikli. Evet, Bakın tamam. ben Yana. daha önce yaşadığım bir olayı anlatayım size. Evet. Adliyesini ve şeyini söylemeyeceğim. İlini söylemeyeceğim çünkü 217'den yani iftiradan, yani özetle insanların anlayacağı dilde Yargılama. soruşturma başlatırlar. Ha. O yüzden hiç mahkemesinin adliyesini ve şehrini söylemeyeceğim. Bayağı bir önce ama 13-12 sene önce falan. Ya mütemadiyen böyle birinin iç çamaşırı fotoğrafları geliyor bana bir numaradan. Tanımıyorum numarayı. Engelliyorum, başka numaradan geliyor. Ama kişi aynı kişi yani. 10-12 sene önce Kişi falan. 12 sene, 2013 senesinden bahsediyorum işte, 12 sene olmuştu. Mütemadiyen geliyor. Şimdi artık dayanılmaz hale geldi. Bir de şey de bilemiyorsunuz ki. Yani bir şey yazarsınız, işte aynen bugün olduğu gibi alırlar, keserler, biçerler bazı konuşmaları. Evet. Bir atarlar sosyal medyaya, ihale bana kaldı. Aynen. Sanki ben taciz ediyormuşum gibi algı Evet. yaratır. Bir de sen feci olur. Şeyleri aldım, çıktılarını aldım. İşte avukat olmamız hasebiyle Cumhuriyet Savcılığına bir suç diyoruz dilekçesi yazdım. O zaman da UYAP üzerinden falan yok. Normal gidip bizatihi veriyoruz yani Evet. şeyleri. Müracaat savcısına gittim. Avukat olduğumuz için sağ olsun savcı bey nispeten daha çok ilgileniyor ilk dakikadan itibaren. Aldı dilekçeyi önüme, böyle bir baktı. İşte gülmeye başladı okurken. Ondan sonra ekran şeylere çevirdi. Eklerindeki şeylere bakmaya başladı. Fotoğraflara bakmaya başladı. Dedi ki yani işte dedi, avukat bey daha ne istiyorsunuz ya dedi. Hani buna suç diyorsa bulunur mu dedi. Dedim ki sayın savcım yani Numarayı hani, verseydiniz. O da numarada gözüküyor zaten yukarıda Ha, ama yani sonuçta ona paslasın. hani çok istiyorsa bana da atın yazmıştır belki daha sonra, ben bilemiyorum. Yani da atın. gönderdim. Normalde bu bayağı esasında Türk Ceza Kanunu 105 kapsamında cinsel taciz suçu mudur? Tabii. Ayan beyan cinsel taciz Evet. suçudur. Çünkü ne diyor? Cinsel içerikli. Yani sonuçta bir iç çamaşırlı bir görüntüye
bu bir şey değil ki. Yani ben modacı değilim ki ya da bir Aha. ajans sahibi değilim ki. Ne- Hani belki beni beğenir de ajansını alır diye atmayacak. Ben avukatım yani Peki sonuçta. mesela şöyle bir şey soracağım. Bu, Çok hani- özür diliyorum. Bitireyim. Ondan sonra yaklaşık bir 10-15 gün sonra da kovuşturma yer olmadan dair karar geldi. Yani üstüne durmadı İşte savcılık. ayrımcılık. Şimdi bunu bir Ayrımcılık adam demeyeceğim. Yani bilmiyorum. Yo, ayrımcılık. Ben Bunu, diyorum. o soruşturmayı da devam eden işte yapan savcı artık ne düşünerek soruşturma Sonra kesildi mi ne kesin? Mesajlar. fotoğraf gelmeye? Vallahi biz ya bir zaman sonra zaten kesiliyor yani. Hani dönem dönem oluyor yani. Atanlar oluyor, Twitter'dan oluyor, ki bu Instagram. avukat gerçekten artık delireceğim ben. Hani- Adamlara neler... Savcı Bey'le devam. Savcı. Peki bir şey, şöyle bir şey soracağım. Bunu bir erkek yapsaydı, ya bir erkek tanımadığı bir bir kadına erkek böyle bir erkek yapsaydı bunu. don gömlek fotoğraflar ben size atsa ne söyleyeyim, bunu bir olurdu? erkek yani ne ya olur? şimdi bakın yayından önce de konuştuk. Esasında bizde Türk Ceza Kanunu'nda ilgili yani 102'den 105'e kadar olan maddelerde kadın ya da erkek demez. Kişi der. Evet. Kimin kime yaptığının bir önemi yoktur yani. Kadın erkek, erkek erkek, kadın kadın. Kişi o da der var. buna. Kadın kadın evet. Yani Erkek fark etmez erkeğe. kişi der. Şimdi hemen burada araya giriyorum. Kimin kime yaptığının bir önemi yoktur. Kadın burada. kadın ya da erkek kadın fark değilse etmez. bizim geçen gün konuştuğumuz ve sadece kadının beyanına esas alarak uzaklaştırma çıkarılan maddede niye ben kadını kadından uzaklaştıramıyorum? 6284. Evet. Ama erkek için de alabiliyorsun. Geçen pazartesi bir erkek için aldım. Erkek Aa, kadından alınıyor. mı? Alındı da yani kadın çocuğun koluna kızgın demir basıp herkes evden atmış. Ver bir zahmet zaten onu yani. Ama Daha neden ne bu yapacaksın? kadar zor? Yani benim beyanımla ben seni kendimden uzaklaştırabiliyorum da ben manyağın tekiyim. Sen niye beni uzaklaştıramıyorsun? Yani çünkü bununla alakalı ayrıca bir düzenleme var. 6284 sayılı aile içi şiddetiyle ilişkin bir biliyorsunuz düzenleme var bizde. Ve ona istinaden alıyorsunuz. Erkeğe de veriyor, vermiyor değil. Ama yine söylediğim gibi hani erkek fizyolojisi itibariyle ya bu artık tartışmaya Daha dayanıklı. Daha dayanıklı yani fizyolojik olarak ben hepinizden daha dayanıklıyım. Şimdi burada bunu tartışmaya gerek var mı? Yok yani. Ama yani istiklal bu tartışma. Bence Onun için- anayasal düzenlemede prenses erkekliğe yer verilmesi Dayak lazım. yiyen erkek var mı? Var tabii. Yani var ama şimdi bakın Ya da biraz şiddet gören erkek var var ya ya. muhakkak ki var. Yani bir yaşadığımız toplum içerisinde şimdi bakın Söylemez ama. toplum yani biraz içinde yaşadığımız toplumların da kendine göre kültürel özellikleri var. Darp edilen, kötü muameleye maruz kalan erkek de vardır illaki. Kadına nispeten daha mı azdır? %99 daha azdır. Ama kalkıp da hani erkeklik gururu diye bizim bir kültürümüzde var bu. Yani bunu yok sayamazsın. Bunu Söylemez. kavramazsın. Söylemek istemez. Bunu insan içerisinde anlatmaz. Bunu ailesiyle paylaşmaz. Yani bir kadının bunu anlatmasıyla erkeğin anlattığı zaman toplumdan göreceği ve çevresinden göreceği tepki aynı tepki olmaz. Bu normal. Şimdi bunu hani hiç böyle kadın düşmanlığı gibi addedilmesin. Ben sadece şeyi anlatmaya çalışıyorum. Yani bu ülkenin böyle bir yapısı var. Bu ülkenin böyle bir şeyi var. Sosyolojik bir Ya dünyanın her bir yerinde şey var. bir adam Ama ben çıkıp size böyle çok açık söylese- söyleyeyim. Ben bunu şeyi düşünmüyorum. Ya bu Danimarka'da, Kopenhag'da gitsen bir erkek şiddete maruz kaldığı zaman bir kadın kadar kolay anlatabileceğine ben inanmıyorum yani. New York'ta da anlatamaz, Londra'da da anlatamaz, İstanbul'da da anlatamaz, Burdur'da da anlatamaz. Yani ya bu böyle. anlatmayı kendine yedirebilmesi, onu Yani. o şiddet olarak. Peki aynı mesajları işte bizim geçen hafta ekranda yer verdiğimiz aynı mesajlar neydi? Öyle bir fotoğraf çek ki içinde bakayım. sadece sen olsun. Ama sonra çok bir dakika. Tayanç isim söyleyebiliyor muyuz biz? Ya artık bunlar, Avukat bunlar var kamuya yanımızda. mal oldu zaten. Kamuya mal Tayanç, olduğu için bu saatten sonra Tayanç Bey, söylersin. TA demiyorum artık. Söyle Karıştırdım yani. artık. Hep bak. Bütün ünlülerin Kendisi de zaten bununla alakalı açıklama yaptı. yani Evet. Kamuya ifşa mal etti. şeyleri. Önce açıklama yapıp sonra galiba ifşa seçten atıldı şeyleri ama- önümde böyle parça var. Cezmi Bey sizinkini öne koydum. Şimdi Tayanç Bey bu mesaj üstüne şöyle bir açıklama yaptı. Onu bir okuyayım. Yılbaşı gecesi bir meslektaşıma bir mesaj gönderdim. Bugün geriye dönüp baktığımda bu mesajın kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz olarak algılanabileceğini görüyorum diye o mesajı kabul etti Tayanç Bey. Mesaj da şu bak. Dünyanın en güzel kadını mutlu yıllar. Bunda bir taciz yok. Övgü var. Ama cevap şu. Dünyanın en güzel kadını sence de karın değil mi? O Burada onun da bir üstüne- sitem var. Onun Yani üstüne sonra kibarca hanımefendi bertaraf etmeye Aynen çalışıyor. öyle. Yazma bana Evet. arkadaş. Yazma demiş. bana kardeşim, Karına sen yaz demiş. evlisin. Aynen git öyle. karının şeyini kutla diyor. Yeni yılını kutla. Ondan sonra sen çok özelsin benim için. Nasılsın? Sonra bak burası benim en eğlendiğim kısım bu. Sen çok özelsin benim için saat 2.54 tamam mı? Sonra biraz zaman geçiyor. 3.54, 3.30 gibi nasılsın? Dünyanın en güzel Promil artışı kadını olarak yorumlarında. mutlu Sadece yıllar. promildir inşallah. Tekrar mutlu yıllar. Yani o hani bir saat sonra yeni yıla girdik mi ya bir daha atayım. Peki bir bölümü şey var. söyleyeceğim. Bu beyefendi hala evli mi? Evet ama eşi Türk değil.
Bir Türk Nasıl kadını anlamadım yok ya? karşımızda. Ha. Yani Ama şu- herhalde bir Elinin kiri Şu- Kanalardı ya- yani Türk kadını olsaydı. şu haberleri herhalde de Tercümedir yabancı yani. yani kendi diline tercüme ettirecek Evet. şey de vardır. Yani Çok teknoloji, okey o teknolojik değiller. imkanlar var. Hani belki şöyle şeyler de olabilir. Şimdi- Bunu anlayışla karşılayabilir bir kadın. Belki bilmiyorum. Şimdi yani. şöyle bu eğer konu üzerinden gideceksek yani bu eğer git diyorsanız bunun üzerinden anlatacağım. Hani bunun üzerine Burada anlatalım. mesela. Şimdi burada çok kritik bakın şimdi bu iş özellikle Türk Ceza Kanunu 105 yani cinsel taciz, Tamam. temas olmaksızın, Mesaj. kişinin beden bütününe dokunmaksızın, Evet. sosyal medya üzerinden ya da mesajla işte Tamam. yapılan hareketler. Şimdi bunu ayırt etmek bu dönem için çok zor. Neden zor? Şimdi toplum hayatı, sosyal hayat yazılı hukuk kurallarının önünde gider. Şimdi bu kanun yürürlüğe girdiği zaman 2005 senesinde Instagram diye bir şey yoktu. Ha işte Şimdi evet. Ne güzel günlerdi Instagram diye ya. bir şey yoktu. İnsanların sosyalleşme şekilleri de farklıydı. Yani hatta yani bu dediğim gibi dönemine göre değişir. Bir sürü örnek verebilirim. Yani şundan 150 sene önce flörtleşme diye tabir ettiğimiz şey camdan mendil fırlatmak suretiyle oluyordu. Yani ama şimdi ne yapalım ben 2025 senesinde bütün gün Beyoğlu'nu mu turlayayım yani biri mendil atacak diye. Ne yapayım yani şimdi bu da hayatın olan akışına aykırı. Deneyelim ya bunu. Keşke ya. Turlayalım mı? Ya şundan Şeyde, daha- bakalım flört edecek mi birimiz? Çıkınca kafamızdan indi. Yani Bakalım biri şimdi mendil atacak mı? var olan mevcut düzen içerisinde sosyal hayatta artık birazcık insanların tanışma ve Sosyal medya birbirlerine üzerinden. beğenilerini gösterme şekilleri sosyal medya üzerinden, WhatsApp'la çünkü ulaşılabilir hale geliyorsunuz. Evet, yani doğru. Instagram'ınızı public ettiğini yani açık kullandığınız zaman siz zaten başka insanların da ne yaptığınızı görmesine rıza gösteriyorsunuz. Siz bir şey paylaş. Peki bu- Kaç takipçin var? Örnek veriyorum. 140 bin. 140 bin takipçin var senin. Şimdi sen 140 bin kişiye bu yayını Sabah Açıyorsun. mesela bornozlu story koydum sabah. bak sen Ben de koyuyorum. siz 140 bin kişiye siz bunu açıyorsunuz yani bu görünürlüğünü sağlıyorsunuz. Şimdi yani bunun bir şeyi kadar övgüsü kadar başka türlü semereleri de oluyor. Tabii. yani. O da işte Ama zaten bilinçliysen orada şey demiyorsun ya bana ne kadar güzelsin yazdı diye ay ben taciz edildim demiyorsun. Diyor Tamam. muyuz biz? Şimdi Demiyoruz işte yani. esas konuda buradaki bu ayrıma giriyor. Evet. Şimdi bir kadın erkek ilişkisinden başlayabilmesi için ya da kadın erkek de demeyeceğim. Kadın erkek erkek neyse İlişki. ne. İlişkinin başlayabilmesi için taraflardan biri bir diğerine beğenisini Evet. ya da ilgisini Evet. türlü yöntemlerle Evet. rahatsızlık vermeyecek şekilde gösterir. Karşı tarafında eğer buna rızası varsa o da benzeri bir tepkiyle size cevap verir. Yoksa reddeder. O zamana kadarki kısma siz cinsel taciz diyemezsiniz. Evet. Ama sonrasında diğer taraf istemediğini, beğenmediğini, rahatsızlık duyduğunu beyan etmesine rağmen siz yazmaya devam ederseniz Israr. ama cinsel içerik yoksa Evet. o zaman kişilerin huzur ve sükununu bozma, rahatsızlık verme suçu Rahatsızlık oluştur. O verme. %123'e girer. 123'te ne oluyor? Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu oluyor. Daha düşük bir cezaya çarptırılıyorsun. Ama içinde cinsel içerikli bir şey varsa reddet. İşte buradaki hanımefendi. Bana yazma demiş, tamam mı? Ben rahatsız oluyorum. Bana yazma demiş. Peki Eğer ondan sonrası devam etseydi. Yok seni bornozu hayal ediyorum. Keşke duşta sırtımı keseleseydin. gibi şeyler yazmaya başlarsa o zaman işte evet Peki- cinsel taciz suçunu oluşturur. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela dünyanın en güzel kadınısın. Burada cinsel bir şey yok bence. Buna nasıl mesela cinsel İşte içerik burada vardı yoktu artık nasıl işte şey yine onu yapacağız ya? söylüyorum. Artık savcılar ve hakimler için bu çok zor bir şey. Evet. Yani Kimine dediğim gibi göre toplumsal öyle, hayat kimine göre toplumsal hayat değiştikçe bir sorun hasıl oluyor. Yani dediğim gibi eskiden işte sosyal medya üzerinden yazılan mesajlar şikayete bile tabi değildi. Evet, Neyse tabii. soruşturma başlatır Tabii. savcı. Ama kardeşim ben şimdi birine olan beğenemedim. Dediğim gibi ne yapayım? Göksu'ya gideyim kürek mi çekeyim ben yani? Anladın mı? Ne yapayım da ya? güzel fikir. Ne yapayım yani? Şimdi ben kafamda Seversin. sesli elimde bastonla mı gezeyim? Hayır ama Seversin. yani böyle Hırsızlık, kürek. Kürek. Sever. Ben kürek severim. böyle bir dünya Sever. var. Böyle bir dünya var artık. Şimdi bunu nasıl değerlendireceğiz bilmiyorum. Allah hakime savcıya sabır versin. Peki yani. bir Bunlar zor dakika. artık Şöyle abi. bir şey Haydi. soracağım. Bak burada bir sürü ifşa var. Bir haftadır her Bu ama yer artık yerinden yani, oynuyor. gerçekten. Şunu merak ediyorum. Şimdi ben çıktım. Kendim işte anlatıyorum. Diyorum ki efendim Burak Bengü beni 5 sene önce efendim taciz etti. Fakat sevgili seyirciler ne görüntü var ne işte ses kaydı var. Hiçbir delil yok. Bizi gören de yok. Bu benim kendi vicdanımla işte size söylüyorum dedim. Bu noktada sen bunu mahkemeye verebiliyor musun? Şimdi- Sana çünkü itibar... Mesut Süren'inki öyle. Mesela ne yapacağız orada? Şimdi ben birazcık daha yani direkt sorunun cevabını biraz uzatarak vereceğim. Buyurun. İnşallah sıkılmazsınız. Şimdi şu anda da sosyal medyayı kullanıyoruz biliyorum ama ben yani bizim Türk milletinin en büyük sorunu her şeyi sosyal medyada çözebileceğine inanıyor olması. Yani sosyal medya insanları aşırı derecede bilinçlendiren ya da her sorunun çözülebileceği bir yer değil. Ya sosyal medya şimdi bakın sosyal medya benim gözümde şöyle bir şey.
öyle bir yer ki bir yerden AVM'de gezmek gibi bir şey yani. Ha, bir yerde biri var ruj tanıtıyor bana. Öbür tarafta da bir alt story'e geçiyorsa da Maraş katliamını anlatıyor. Benden bahsediyor, Pelin'den bahsediyor. Yok, estağfurullah. Tam olarak. Ben ruju tanıttım, scroll yaptı. Yani Dava dosyası. Dava dosyası. Tam olarak biz. çok özür diliyorum. Rica ediyorum. Kimse şahsi algılamasın. Hayır, önemli, Anlatmak doğru. istediğim bu. Yani siz şöyle bir sahne hiç düşünebiliyor musunuz yani? Duruşma salonuna çıktın. Ağır ceza reisi döndü. Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaa soruldu dedi. Cumhuriyet Savcısı da dedi ki öncelikle gözaltı ve kaz ayaklarım için bilmem ne kremini kullanıyorum. Deyip devamla işte sanığın üzerine atıldı. Böyle bir sahne var mı? Yok. Ya da yani spor salonunda... Ama bunun sebebinin ne olduğunu hemen söyleyeceğim araya girip. Ben de Çünkü biz çok fazla sosyal medyada iş çözdük. çözemedik, sorun orada. Hayır. Niye yani çözemediğini ben sana anlatayım. çözdüğümüzden Ben bahsetmiyorum. seni hiç Ama anlatayım. depremde yardım. Yangında bilmem ne. Bilmiyorum, bakın tartışılır. Bunlar ne kadar çözüldüğü, onların ne kadar etkisi olduğu tartışılır. Depremde Hani bakın ben de ya biraz- bakın şimdi ben yani iyi kötü vakti zamanda siyasette de uğraştım. Ben oradan örnek vereyim. Şimdi bir tane siyasi parti lideri şey yazdı. MyNet'teki ankette %19'larda gözüküyoruz dedi. İnşallah ben o zaman genel yayın yönetmeni değilimdir. Yok. MyNet eski genel yayın Yok hayır yönetmeni. estağfurullah, ben MyNet'i kötülemiyorum. Yok, yok. MyNet açmış bir anket. Hangi partiye oy verirsiniz diye. Onu yazdım. O partide 19'larda gözüküyor. Diyorlar ki öyle iktidara yürüyoruz. Sandıklar açıldı 1,76. Şimdi yani demek ki sosyal medyanın bu kadar gerçek anlamda bir şeyi olsa Ben iş sonra çözebilmeyi... anlatırım size o kısmı. Ya Ben yapmak istiyorum. biliyorum. Evet, Biliyorum. Ama- Biliyorum, oraya girmek istemiyorum. Biliyorum Aha. ve girmek istemiyorum. O konuya da girmek istemiyorum. Eyvahlar olsun. Tamam mı? Şimdi böyle. Şimdi bakın bazı şeyler yani bazı konular, şimdi bizde mesela bütün dava dosyaları şeyde konuşulur. Sosyal medyada. X Hatta bir odalarında tane bak konuşuluyor bir tane ya. spesifik örnek vereyim. Mütemadiyen bir silah sayılma ve silah sayılmama geyiği şeyi vardır, tamam mı? Yazarlar bilmem ne davasında bıçak silah sayılmamış. Aha, evet. Arkadaşlar Minguzi bıçak davası. şimdi bakın. Yargının kullandığı Türkçe ile vatandaşın kullandığı Türkçe arasında bir uçurum vardır, tamam mı? Doğru. Şimdi oradaki silah kavramı 6136 sayılı kanun vardır. Hı. Bizim üzerimizde taşıyabileceğimiz ebattaki bıçaklar vardır. Taşıyamayacağımız. Onun ölçüsü suç böyle olan belli bir- Ya o santim ya şimdi çok teknik bir şey. Onu 2 saat burada anlatmayayım. Mekanizma vardır yoktur. Bir Kendi saat- için sor. Salla onu yani. Vardır yoktur. O sudur bu sudur bilmem nesidir. Sprey suç ama değil mi avukat Dur. bey onu soruyor. Bitireyim sonrası cevaplayacağım onu. Benim bahtam. Şimdi eğer taşıması yasak olanı da taşıdığınız ortaya çıkarsa ayrıca ondan da ceza alırsınız. Tamam mı? Ama taşıması şeyse yani Swiss Army knife. Bununla cinayet işleyebilir misin? İşlersin. Her şeyle Taşıması yasak işlersin. mıdır? Hayır. Ha. Ama ondan ayrıca şey almazsın. Hatta bizim avukat arkadaşlar da yazdı. Bıçak silah sayılmadı. Allah senin belanızı versin. Hatta sen de değil sorun. Mütevelli heyette seni mezun eden. Sen onun ayırdığını bilmiyor musun yani avukat olarak neyin silah sayılıp Peki neyin bir dakika sayılmayacağını? nefes al şöyle bir şey de Ama burada ne biliyor söyleyeceğim. musun? Dur, Tamamen dur. popülizm o yönde diye o tweet atıyor. Bir- Anladın? Sorun orada. Şimdi sizin meslektaşlarınız herkesi şey yapmak istemem. Seni tenzih ederim ama sizin meslektaşlarınızda da sosyal medyayı çok sevenler var. İşi gücü yoktu ondan. Yani bütün gün oradan Evet. hani bambaşka neredeyse Zaten- krem zaten- şeyi de zaten- verecek Ama o sonu yani. kötü oluyor bu arada. Sonu Ama evet tatsız bakın oluyor işte da yani. zaten ne oluyor biliyor musunuz? O popülizmle mahkeme ya da savcılık artık bir yerden sonra mecbur kalıp saçma sapan bir karar vermek zorunda kalıyor. Bu sefer karar bozulup dönüyor. Tam olarak işte. onu soracağım. Bu sefer karar bozuluyor. Mesela bu hafta sonu yaşanan çok önemli bir olay. Bence herkes de şu anda bunu tartışıyor. Allah gani gani rahmet eylesin, sabırlar versin. Çok zor bir süreç. Oğlunu kaybeden Ahmet Mingözi'nin annesi Yasemin çıkıyor bir konserde şarkıcıya sarılıyor bilmem ne yapıyor. Ve Seyrettim. insanlar altına şöyle yorumlar yazıyorlar. Bunun davanın seyrini değiştirebileceğini. Ondan sonra artık kadının yastan çıkıp tamamen işte şov yaptığını. O işte bıçak hani neden üzülmüyor oradaki şeyler işte çocuk suça sürüklenen çocuk için biz bu kadar tweet attık da bilmem ne yaptık da sen nasıl konsere gidersin. Gerçekten sosyal medyadaki böyle paylaşımlar davanın seyrini değiştirir mi? Evet, Davanın avukat bey. seyrini değiştirmez ama bakın şöyle şeyler yaşıyoruz. Şimdi belli olaylarda biz istiyoruz ki ya bunlar çok tehlikeli işlerdir. Biz mesela bakın ben sosyal medyaya bir görüntü atarım, tamam mı? 10 saniyelik bir görüntü. 10 saniyelik görüntüde A kişisi B kişisini darp ediyordur. Tamam mı? O 10 saniyelik görüntüye bakarsam evet A kişisi Türk Ceza Kanunu 82'yi işlemiş, yani yaralama suçunu işlemiş. Ama ben 25 saniyelik görüntüyü seyrettiğimde B Sebebini kişisinin bulursun. A elinde kişisi. bıçakla A kişisine saldırdığını görebilirim. Evet, aynen. O zaman ne olur? İş bambaşka bir yere Ama gelir. bu zaten bu geçenlerde Şimdi- metrobüsteki çocuğun Aynen başına öyle. gelmedi. Aynen mi? öyle. Orada 30 saniyelik bir görüntüde dediler ki o sen öylesin sen böylesin bilmem ne, ama geneli seyrettiğin zaman başka bir şey çıkıyor. Çocuğun tehdit zaten falan aldı zaten çocuk. zaten yargının da sosyal medyanın aradaki farkı bu. Yargı zaten bir şeye başladığı zaman
Hakim tarafsız biri. Anası değil, babası değil hiçbir tanesinin. Önüne delilleri toplar. Leyhe aleyhe ona göre bir karar verir. Ama biz sosyal medyada öyle yapmıyoruz ki. İlk duyduğumuz şeyde Allah onun belası istiyoruz herkesi idam edelim. Peki bir şey soracağım Evinden ya. çıkamaz. Ya böyle bir şey yok ki. Bunu Ama çözmez yani mi sorun? şunu yani? soracağım. Günün sonunda sosyal medya ne kadar işte konuşuyoruz. Onu Hayatımızın anlatacağım. göbeğinde Dur. etkilemiyor mu hakimleri Anladım. ya? Maalesef etkiliyor. Zaten sorun da orada ama öbür taraftan da yargıya olan güveni bozuyor. Bir alakasız bir şey. Basit yaralama suçu, tamam mı? Alıp alacağı ceza 4 ay 15 gün maksimum. Maksimum 4 ay 15 gün. Ya şimdi biz insanlar birbirini yaraladı diye hani zindanlara atamazsınız. Basit yaralamada. Şimdi atıyorsun ondan sonra bir anda sosyal medyada savcı salıveriliyor yani. Tutuksuz yargılansın diyor. Sosyal medyada bir anda bir şey patlıyor. Oo sürüsün, şöyle olsun, böyle olsun. Ulan bu sefer savcı mecbur itiraz ediyorlar salıverilme kararına. Apar topar tutuklama kararı çıkarıyorlar. Bu sefer şeye müsait değil, kanuna aykırı yaptığın hareket. Bu sefer 7 gün sonra tahliye etmek zorunda kalıyorsun. Aynen öyle. Bu sefer de o ay niye tutukladınız, niye bıraktınız? Ben Ama mesela öyle yani. yanındaki onları buluyorum biliyor musun? Var, dolu var. Tutuklandı, alkış kıyamet Pelin. Ondan sonra dışarıda herkes ay çok güzel, ay tutuklandılar. Sonra TikTok'ta bir buluyorum, adam çıkmış abi 4 gün sonra dışarı. Ama bizi tutuklandığını bilerek kalıyoruz. Anladın mı? Yani öyle bir şey yok. Şimdi o yüzden bu tarz konuları sosyal medyada biz çözemeyiz. Bunların çözüleceği yer yargıdır. Siz bunu mahkemeye taşımak zorundasınız. Taşımadığınız şeylerin siz hesabını sosyal medyada sormaya başlarsanız o zaman başka bir şey. Yani sosyal medyada illa herkes biz aynı görüşte değil ki. Tam- Bambaşka bir görüşte olan bir kitle de var. Onu ne yapacağız? Peki şunu soracağım. Tamam hadi burada duralım. Ya ben mesela seni çıktım anlattım. Bana onu yaptı, bunu yaptı. Ama senin ismini söylüyorum, cismini söylüyorum. Seni işten atıyorlar. Vallahi- Bir sürü adam işten atıldı. İtibar zedeledi. Ne olacak orada? Bunun için şunu yaparsınız. Yani erkekler bunun için ya da mağdur olan yapmalı? kimse, erkek Kimse demiyorum canım, bakın. kimse. Kadına da yapılabilir Tabii aynı ki şey. yapılabilir. Kadın, erkek, kimse kim. Açarsınız, siz bununla alakalı iftiradan suç duyurusunda bulunursunuz. Ha. Anladınız mı? Ya da suç uydurmaktan suç duyurusunda bulunursunuz. Çoğunluğu iftira suçunu oluşturur. Suç uydurmaya olmaz ama iftira suçunu da suç duyurusunda bulunursunuz. Mahkeme bütün delilleri toplar. Ona göre bir karar verir yani. Bu arada bu yaşanan ifşalarda özür dileyen beyefendiler çok ama mesela bir tane şunu yeni var söyleyeceğim ismini Cezmi Baskın. Cezmi Baskın meselesinde mesela işte kişi diyor ki ifşa ediyorum okuyayım. Uzun zamandır düşünüyorum kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Yeni fark ettim şu son hareketle. Biz kadınlar kendimizi ne kadar özgür bırakırsak o kadar güçlüyüz. Bu adam yani Cezmi Baskın beni işte Bizim Hoca filminin Ankara galasında gece bitip odalarımıza ayrılırken asansörde taciz etmiş ve gece boyu telefonla arayıp taciz boyutunu arttırmıştır. Telefon tacizi boyunca odasına sığındığım ve telefon aramalarına şahit olan PR sorumlusu ve bir kadın magazin gazetecisi ise başıma gelenlerle ilgili beni suçlamıştır. Ayrıca film için çalışmalarımın bedeli de asla ödenmemiştir diyor. Ondan sonra Bakın böyle bir şey varsa bunun ispatını yapmak çok kolay. Şahit Oteldesiniz, oteldesiniz. Aynen öyle. Zaten görüntü kamera kaydı var. Çekildiği şey itibariyle HTS kaydına ulaşmak mümkün. Gecenin o aynı numarayı kullanıyorlarsa gecenin kaçta kimi kaç defa aradığı zaten çıkar. Bu hanımefendi mi yatakta yatan Evet, yoksa PR'cı mı? bu hanımefendi. Bu hanımefendi. Görüntü biraz imadar olmuş. Evet niye? Ya o- Adamın öyle fotoğrafı da konmuş. çok imada. Öyle İmada. konmuştu yani. Yani bununla alakalı suç duyurusunda bulunurdu hanımefendi. Bununla alakalı. Şahit de gösterebilir. Şahit de şahitleri gösterir, var. tanık da gösterir. Bununla alakalı gerekli şey yapılırdı. Yani ya yargıda arasın. Dediğim gibi Ya buraya ben- yazdığını ya bakın bu Şimdi üç yani kısım linç değil. edileceğiz ama şimdi arkadaşlar bana göre gerçek bir güç hareketi hiç kimse bunu yapmadan çıkıp konuşmak. Ya bir tanesi yaptı diye hakikaten ambulans gibi arkasından herkesin koştur yani abi bu mesela bir tanesi var 13 sene önce. Ya 13 yıl önce ben demiyorum ayol ki o? çıkıp konuşmasın. O Şey, ıspanak yiyen. Mesut Süre. Orada beni Mesut tek Süre şaşırtan benimki. ıspanak yemeleri bu arada. Valla Çok ben bu konuda O- hemfikirim. Yani bence Mesut yani Süre'nin Tulu Hanım'dan bir bahsediyor. insan bakın şimdi yani Sibirya'nın bir dağ köyünde bir odun çobanı değilseniz hayatınızda ıspanak görmüşsünüzdür. Hadi bakalım. Yani ama gerçekten böyle. Tamam. Ya ama Bak hani bir de şimdi. ıspanak böyle çok davetkar bir yemek de değil. Yani çok Hani değişik bir hikaye o. evde Ama bir ıspanak şey var diye Şimdi gidersin. şey mi orada diyeceksin? şunu Niye tartışalım. adamın evine gidiyorsun ama Hayır, geleceğiz niye yani? adamın evine gidiyorsun Hayır. gitmiyorum. Bakın ben bunu insan olarak söylüyorum. Bunu çağıran için de aynı şey geçerli. Yani 20 milyonluk bir şehirde yaşıyoruz ve bu ülkede otobüsteki klimanın açılması mevzusunda insan bıçaklanıyor. Ya ne yapalım abi bu ülkede böyle. Yani biz bu şöyle bir şey yapamazsın ki bir sabah kalkıp biz buradaki 80 milyonu tahliye ediyoruz. Norveç, Danimarka, İsviçre'den yeni bir halk getiriyoruz gibi bir şeyin de yok. Ya bu ülkede bu sıkıntı var. Evine çağıran için aynı şey geçerli. Onun da başına bir şey geliyor. Ya ben biraz şey Gitmeyin olduğunu arkadaşlar yani düşünüyorum. tanımadığınız insanlar. Gitmeyin yani. Bak şimdi evine çağırma mevzusunu bu arada çoğu kadın da aynı şekilde
şey yapıyor. Yani niye gitmiş o zaman? Bak bunu çoğu kadın söylüyor birbirine. İşte evet, ben- Şimdi evine çağırma mevzusu hayrandır. Gerçekten ıspanak yemek istiyordur. Dışarıda para harcamayalım, Evet, ıspanak onlar yiyelim opsiyon demiş bu bunlar. arada adam. Doğru. Olabilir. Çok böyle masumane güzel bir davet gibi de geliyor olabilir. Evet. Ama bir tane kız oyuncu bunu çıkardı diye 13 senedir halihazırda devam eden bir programın sunucusu neden bu konudan dolayı işinden oluyor? Ben bunu anlayamıyorum. İnsanlar hata yapabilir. Ateş özür olmayan dilemiş. yerden duman çıkmaz mantığını yürütüp ya 15-13 tane kadın dediyse herhalde bir şey var demiş Ben çok olabilirler. son derece tacizkar, kötü davranan, kadının kadına kötü davrandığı, kadının kadına iftira attığı çoğu set biliyorum. Bir kere bile bir kadın iftirasından başka bir kadının işinden oldu mu? Sen yapabildin mi? Ben atmam İkimiz kimseye de televizyoncuyuz. iftira. Ben atmam kimseye iftira. Hayır iftiraya Yani çok geç. eğitimli Var bir olanı konular. anlatıp. Onu da ben taciz Var olanı maciz de anlatıp anlatmam. başka Ben- birinin işine sebebiyet verdin mi bir kadının? Vermem çünkü ben hani benim ama Niye şöyle biz kadınlar erkeklerin işinden edebiliyoruz da kadının onu işinden da yapmadım edemiyoruz? ben. Ben ekmek parasıyla oynamam mesela. Ben asla Tamam, bunu o yapmam sensin. yani. O yüzden Ben kendi zaten üzerimden senin örnek üzerinden veremiyorum. tüme Yapamam. varıyorum şu Hani anda. yapamam ben. Neden ben mesela gelip burada mesela bugün Burak beni taciz etti dediğim an bir daha konuk alınmaz ama Pelin beni taciz etti dediğim zaman neden konuşmak üzerine toplanıyoruz? Bilmiyorum. Bilmiyorum inan. Biraz klimayı kapama şansınız var mı? Zatürre olacağım. Ben ne dediğini anlamıyorum artık çünkü. Evet yani Allah bunu aşkına ne oldu? anlayamıyorum. Bütün erkekler işinden oldu. Kadınları yok sette beni dövdü dendi, yok bilmem ne dendi, o oldu bu oldu. Ya hiçbir kadın bir erkeğe ilgi göstermiyor. Biz 2025 yılındayız. Vallahi yani ben buralarda çok kişisel taraftan bakınca ben çok gerçekten 1930'larda yaşıyorum. Bana göre bir kadın ilk adımı atmaz. Bana göre bir kadın mesaj atmaz falan. Ben hiç yokum. Ama yapan O yüzden var. bana Zaten bugün anlatıldığında bunu konuşmuyor muyuz? böyle kalıyorum ya. Kadın bana mesaj attı diyor mesela. Burak da dedi. Başka biri de. Nasıl yani dedim. Mesajları bir okudum. Hanımefendiler ya ben çok özür dilerim. Böyle şeyler kadın böyle Sonra şeyler işte o yapmaz. bir tane artık. mesaj atınca Ama taciz ayıp. etti diye çıkabiliyor Ya ama kadın bu beyefendi olmanın niye çıkamıyor? Esas şimdi buradan ben şimdi linçleneceğim. Ha. Halbuki de iyi bir şey. Kadın olmanın bir ağırlığı, bir edebi, adabı var ya. Siz yani insan böyle mesaj atar mı? Bana gelsene. Ya ayıp bir kadının ben çok mesela benim kız çocuğum falan olsa gerçekten cinnet geçirirdim yani. Hani iyi ki yok. Ben bunu kabul edemem. Kadınlar da adım atar. Mesela bana diyorlar ki çok geri kafalısın Pelin. Kadın da adım atar. Hayır abi kadın daha Soralım geridir. erkeğe kadın adım atar mı? Vaya bu kişiye göre değişir. Şimdi atar atmaz konuşması burada yani, Abi yani- hukukun ilgilendiği bir konu değil. Ben avukat Bana çok sıfatıyla şey buradayım. geliyor yani. Hani, Bilemiyorum. Peki avukat sıfatıyla aynı ayrımcılık boşanma davalarında da var. Ah. Kadın isterse boşanabiliyor. Mesela? Erkek isterse nikahı bende. Rezillik. Bu nasıl olabilir ya? şöyle esasında pozitif ayrımcılıktan Ha. ziyade yani şimdi bu çok acayip şey bir konu. Derinlemesine bir konu. Biraz vaktinizi alacağım. İnşallah Buyursunlar. sıkılmazsınız. Şimdi bizde Türkiye'nin doğusu ve batısının arasında inanılmaz bir uçurum var. Evet. Ekonomik olarak da var, sosyokültürel olarak da var, şey de var. Şimdi Nişantaşı'ndaki bir kadının boşanmasıyla Şanlıurfa'daki bir kadının ya da Bayburt'taki bir kadının ya da Erzurum'daki bir kadının boşanmasının arasında bir uçurum var. Kim bunu kabul etmek istemese de bu var. Şimdi siz Anadolu kentinde boşanan bir kadının işe girmesinden tutun da yeniden evlenebilmesiyle İstanbul'da boşanmış bir kadının yeniden bir hayat kurabilmesinin arasında, evlenen demeyelim, hayat kurabilmesinin arasında bir uçurum var. Şimdi siz kanunları Bayburt'a göre yaparsanız İstanbul'u mağdur edersiniz, İstanbul'a göre yaparsanız da Bayburt'u mağdur edersiniz. Şimdi buradaki temel sorun bu. Şimdi şöyle, burada bir yerden kadınları da korumaya çalışıyorsunuz. Çünkü işte kadının Türkiye'de işe girmesi daha zordur, iş bulması daha zordur. Cam tavan vardır. Yani bu var abi. Ben herkes kabul ediyor bunu. Bir şekilde bir cam tavan var. Daha az maaş alır mesela. Daha az maaş alır. Mesela bunu deliriyorum. Daha az yönetici olur. Daha az yönetici olur. Yani böyle bir cam tavan var. Şimdi o yüzden buna göre regüle ettiğiniz zaman başka türlü mağduriyetler doğuruyorsunuz. Şimdi Nişantaşı'nda bir kadın şey yaptığı zaman şimdi boşandı. Kadın Boğaziçi mezunu. Çalışmak isteseydi hayatında çalışabilir miydi? Evet çalışabilirdi. Ama çalışmamayı tercih ediyor. Kocası çalışma demiş mesela. Ya, Çalışmaya çalışma demiş. yönelik O zaman kadın o başka bir şey. Ama tamam ya kocası çalışma demiş diye şimdi o zaman yani bakın çok özür diliyorum ama gerçekten iyi eğitim almış yani azınlık okullarına gitmiş 3 dil bilip üstüne siz kalkıp da Koç Sabancı bilmem ne mezun olup da hala işte ama beyim öyle diyorsan o zaman başka bir sorun zaten. O zaman sıkıntı sende. Yani hani uçup kaçınca o başka bir şey. Ama beyim öyle dedi. O zaman beyin öyle diyorsa o da başka bir tercihtir.
Hayat dediğin şey marjinal faydadır. Bir şey tercih edersin, tercih ettiğini bedelini yaşarsın tercih etmediğine göre. Onu seçiyorsan da o zaman o durup onun bedeli. Şimdi siz kalkar bu aşamada şey yaparsanız işte dediğim gibi Bayburt'taki kadını korumaya çalışırsanız başka bir mağduriyet doğar. Ne oluyor şimdi? Burada boşanmaya çalışıyorsun. Şimdi çıktık duruşma salonuna. Ben boşanmak için delillerimi sundum. Hanımefendi de argüman olarak dedi ki yo hiç öyle değil. Geçen gün bana işte onu aldı bilmem ne yaptı. Oraya gitti yemeğe gitti. Gayet mutlu bir evliliğimiz var. Ben boşanmak istemiyorum dedi. Ah. İşte o zaman boşanmak isteyen erkek tarafından bu iş birazcık zora girer. Çünkü pozitif ayrımcılık var mıdır Türkiye'de? Yargı kabul etmeyecektir ama evet. Yani bütün avukatlar da bunu söyleyecektir. Genellikle çoğunlukla kadınlar boşanma davasında 1-0 2-0 galip başlar. Mahkemeler genelde bu şeyle bakarlar. Biz de ayrılmak isteyen tarafız. Anlayamıyorsun. Ön yargıyla bakmak değil de kadını korumak ister. Ben buna karşı değilim. Erzurum'daki kadını zaten koruyalım. Buradakini koruma. Sen Şanlıurfa'daki Şanlıurfa'daki kadını koru. Yani ona mecbursun onu korumaya. Çünkü onun daha sonradan bir hayat kurmasıyla Boğaziçi mezunu bir kadın hayat kurmasının arasında bir uçurum var. Ama şimdi boşanmak istemedi. Sen bitirmek istiyorsun evliliğini. Ayakların eve geri gidiyor. Yani bizde boşanmak çok zor. Evlenmek o kadar kolay ki. Şuradan bir tane sağlık raporu alayım ben. Bugün gideyim şuraya 10 dakika 15 dakika sonra nikah kıyarım ben. Hele biraz da belediyede tanıdığım varsa, belediye başkanı da tutukamadılarsa hemen tık 10 dakikada halledersin. Ama bir an düşündüm. ama boşanmaya geldiğin zaman 86.000 tane prosedür içinden çıkamıyorsun. Anlaşmalı da böyle değil ama. Anlaşmalı da böyle değil. Anlaşmalı da gidiyorsun işte hızlı bir şekilde protokolü imzalıyor taraflar. Ama şöyle... Zaten protokolü önceden kabul ediyorsun. Yine sana duruşma salonunda tekrar soruyor. Protokolü kabul ediyor musun? Tek maddelerini okuyor sana. Evet diyorsun ya da hayır dersen. Sonra yine bir de son imza var orada. Gerekçeli kararın kesinleşmesini bekliyorsun. Bana Hakime Hanım 500 kez sordu. Emin misiniz? Emin misiniz? Çok soru. Evet çok soru. Şimdi şeylerde ya şimdi şöyle dediğim gibi ama çekişmeliye döndüğü zaman çekişmeli boşanma bir rezillik. Yani gerçekten cinsel hayatından tut da senin de bana çeyrek taktiğiye kadar konuşuyorsun. Hayır. Bir şey söyleyeyim. Mesela oralara niye giriliyor? Oraları artık çünkü yani sen istersen sokarsın tabii. İkna etmeye çalış. Yani şimdi şöyle. Kadınlık ben mesela şunu anlayamıyorum. Bana boşanma davası açıldı. Ben dedim ki ben boşanmak istemiyorum. Bana boşanma davası açıldı. Ben de boşanma davası açtım. Tamam. Karşılıklı. Bu karşı tarafın ikisinin de boşanmaya gönüllü olduğu anlamına gelmiyor mu? Soralım. Çok tekrar edeyim özür diliyorum pardon. Bana boşanma davası açıldı. Evet. Ben de karşı tarafa boşanma davası açtım. Yani boşanmak istemiyorum demedim. İki tarafında karşılıklı boşanma davası var. Bu ben iki tarafta gönüllü demek. İki tarafta gönüllü demek oluyor ama bu sefer eğer bir maddi manevi bir talebin yoksa, hiçbir şey yoksa zaten yani zaten karşılıklı davaya gitmene gerek kalmaz. Anlaşmalı bitiririz. Ama taraflardan bir tanesi fahiş nafaka istiyor. Ama diğer tarafa vermek istemiyorsa. Bu sefer biz nafakayı ve maddi manevi tazminatta, maddi tazminat biraz daha belirlenebilir bir şey ama manevi tazminatı biz neye göre belirliyoruz? Neye göre? Evlilikteki, boşanmadaki kusura göre belirliyoruz. Boşanmadaki kusur ne olabilir? Boşanmadaki kusur en çok bilinen ve en çok konuşulan şey taraflardan birinin evlilik birliğinden doğan sadakat yükümlülüğüne, zina deyince suç zannediyorlar da o yüzden. Evlilik birliğinden doğan sadakat yükümlülüğüne riayet etmemesi. Başkasını buldu. Biz aldatması. Aldatırsa ağır kusurdur bu. Ama kim aldatırsa bu ağır kusurdur. Kadın da adam da. Kim aldatırsa diyorum. Kadın erkek demiyorum ben size. Bir saniye peki ispat mesela fotoğraf böyle şeyler yazışma mazışma. Orada da çok ince bir ayrım vardır. İspatla onur şerefe saygına yakışmayacak hayat ayrımına girer. Şimdi bir kadınla bir erkeğin baş başa yemek yiyor olması içkili bir restoranda ve saati kaç olduğuna bakılmaksızın zinaya delalet değildir. Evet. Değildir. Tamam. Genel olarak böyle bilinir çünkü herkes bunu kullanmak ister. Zinaya delalet nedir? Beraber otel kaydı varsa, beraber şehir dışında tatil maksatlı seyahat varsa, uçak bileti var ve aynı uçak içerisinde aynı seferde seyahat ediliyorsa. Tamam. O yüzden deneyimli erkekler genelde bir sonraki uçağa ya da bir önceki uçağı alır, kendisi arkasından gider. Genelde bütün boşanma davalarına bu şekilde yapılıyor. Ona da bakıyorlar bu ama şimdi bu işi adam şimdi git. Ama bir şey söyleyeceğim. Biraz ekonomik gücü var ve bunu yurt dışında yapabilecek gücü haizse. Sonuçta sen ne yapıyorsun? Ama bu adam ayrılmak istemiyordur bu arada. Yani yakalanmayacak, ayrılmayacak. Hayır, de devam et. Tazminat vermek istemiyor. Tazminat vermek istemiyor. Ama kalkıp adam bu çapkınlığı İngiltere'de yapacak idiyse tabii sen İngiltere'deki otel kayıtlarına ulaşamazsın yani.
Hani yazdırırsın çok eminsen ama yani onun cevabı da 8 ayda falan gelir Peki yani. şu kullanılabiliyor mu? Sosyal medyasının bir şekilde mesajları Sosyal buluyorum. medyada beraber tabii yan yana yanak yana çekilmiş. Hayır, mesajlaşma buldum bu böyle. Mesajlaşmanın içerisinde Müstehcen mesajlaşma. o zaman tabii ki zinaya delalettir. Fotoğraf, karşılıklı. Müstehcen konuşmalar görürsen Peki boşanma zinaya delalet. davası açılmış karşılıklı. 1,5-2 senedir de ayrı yaşıyorlar. Zaten her şey kanıtlı, Tamam. kontrat var, o var, bu var. Hala daha kadınların çıkıp ben zinaya uğruyorum diye serzenişte bulunması normal bir şey mi? Maalesef normal. Adam ne yapacak Maalesef normal çünkü bizde bir yargı kararıyla boşanma kararı kesinleşene kadar. Yani buradan neyi kastediyoruz? İlk derece mahkemesi. 2 yıl sürdü. İstinaf 2 yıl sürdü. Allah. Yargıta 2 yıl sürdü. Aynen. 6 yıl etti. 6 yıl. Siz 6 yıl boyunca boşanmanız resmi makamlar yani bağımsız Türk yargısı nezdinde kesinleşmediği için evlilik birliğinden doğan sadakat yükümlülüğünü bu süre zarfı içerisinde 6 yıl boyunca yerine getirmek zorundasınız. İki taraf için de geçerli. İki taraf için, herkes için. Bak Ben taraf neye- diyorum ben size. neye Kadın ya çok- da erkek demiyorum. Çok üzülüyor biliyor musun? 6 yıl boyunca biz nasıl bir erkeğin tek başına yaşamasına garipsiyorsak yani ne yapacak abi adam? Tabii ki bir şeyler yaşayacak. Erkek dediği mutlaka hayatında Kadın bir için kadın. de aynı şey geçerli. Bir kadın olarak kendinize şunu yapıyor olmanız kadar aşağılayıcı bir hareket olamaz. Belki yapmıyordur. Aşağılayıcı. Belki çaktırmadan O zaten daha da aşağılık. yani hani Tabii orada Instagram'da tanıdıklarıyla yani mesajlaşıp ondan sonra hani çöpsüz üzümlerle arkadaşının eşi bilmem neyin bilmem nesi. çöpsüz üzüm ay çok. Şimdi bununla alakalı da Adalet Bakanı zaten bir açıklama yaptı Ne işte. dedi? Ya dedi davalarda şimdi atıyorum boşanma Evet, ve yeni mal ayrılığı düzenleme varsa gelecekmiş. boşanma ve mal ayrılığı varsa beraber yürüyor zaten ikisi. Evet. Zaten gayrimenkulün değer tespiti zaten çıkana kadar rapor çıktı. Taraflar itiraz etti. Bir daha bir kişi ekti. Bir daha gitti. Yani 1,5 yıl sadece gayrimenkulün fiyatını tartışıyorsun sen. O süreç çok uzuyor. Halbuki ama herkes ya tabii ki gerçekçi olalım. Şimdi ya 6 yıl boyunca kimse hayatında Belli olmaz o. sabretmek suretiyle Ya neyse. sen Allah aşkına olabilir mi böyle bir şey? Saçmalama Pelin ya. Sessizlik hakkımı Ya kullanıyorum. tamam, bir iki tane örnekten çok şey karşıyım. vermeyelim. Yani bir insan Müferit imza örnekler attı var. diye, yani bir insan hayatını birleştirmeye imza. Ben 23 yaşında imza attım kardeşim. Ben şu an 37 yaşındayım. Yani 23 yaşındaki kafamla 37 yaşındaki beyin hücrelerim aynı olabilir Tabii mi ki ya? aynı değil. Tabii ki. Anladım. Ben niye mesela bir adama inat edip benden ayrılmasın diye zaten 2 senedir evimde görmediğim Bir adam. bu ne biliyor musun? Ben kulağımın üstünde yatıyorum. Bütün her şeyi kabul ediyorum. Yeter ki çerçevem bozulmasın. Anladın mı? Bu kadınların kendine bunu yapmasına inanılmaz deli oluyorum. Ben deli olurum. Benim deli olduğum şey biri seni istemiyorsa ben çok böyle duygusal boyutta öleyim aşkımdan ki öldüm. Beni istemiyorsa ben asla ve yani asla istek yani hani bunu hani seni istemeye nasıl istersin canım? Gurur, Mesela bir onur erkek bilmem ne olarak otursuz boşanmak evde istemeyen yani bir kabul kadına edemiyorum ya da bunu. ben senden ayrılmak istemiyorum Burak diyen bir kadın ay bu da beni çok seviyor diyor musunuz mesela? Akıl hastası diyordur. Ya muhtemelen. birinizin sizi seviyor olması Ya sizin saplantılı. de onu seviyor olacağınız ya bu tabii çok avukatlık bir soru değil bu. Yani bunu bir düz erkek vatandaş olarak Buyurun. cevaplayabileceğim bir şey de birinin sizi seviyor olması sizin de olması. karşınızdakine o beni seviyorsa madem ne yapayım diye Ha, evet, yani. katlanmak zorunda kaldığı anlamına gelmez. Yani şimdi Bir de ikinci- taraflardan biri birini seviyor olabilir ama diğerinin ya bakın şimdi birini sevebilmekle ortak hayatı yaşayabilmek başka konular. Evet. Farklı evlerde herkes birbirini çok seviyor olabilir ama biri aynı eve girdiğiniz zaman Öldürmek çok sevmiyor da olabilirsiniz. Allah Yani biriniz daha rahat hayat yaşamak isterken öbürü mütemadiyen Arap sabunuyla halı çitilemek istiyor olabilir. Ben niye Arap Bu sabunuyla halı arada bütün boşanma gerekçelerine nasıl hakim? ya gayri ihtiyari okuyoruz mütemadiyen Yargıtay kararları. Yani Tabii canım. birinin aşırı titiz olması ve diğerinin dağınık olması. Ya bakın işte bu yani ortak hayat çekilmez hale gelebilir Peki, insanlar için. Şunu yani. da sormak istiyorum. Benim bir de yani sen de bundan rahatsız oluyorsundur. Ben bunu arkadaşlarımla kavgasını yapıyorum. Mesela şimdi boşandılar. Nafaka alıyor. Erkek arkadaşı da var. Ama evlenmiyor erkek arkadaşı. Çünkü diyor ki erkek arkadaşımla evlenirsem nafakam kesilir. Yoksulluk nafakası alıyor ama. Evet. Arkadaşlar Şimdi- yoksulluk nafakası biz 7 düvel ayrılmış bir aileyiz. Benim anneannem 1938 doğumlu boşanmış. Devrim. Öyle bir kadın. Öyle seri öyle devam Seri ediyor. öyle devam ediyor. Arkadaşlar yoksulluk nafakası alıp işte bu Bayburt'taki Şanlıurfa'daki kadınları mağdur ediyorsunuz. Çünkü sen aslında yoksul değilsin. Elinde diploman var, çalışabilirsin. Ailenin durumu iyi, kendi evinde oturuyorsun. Altında son model arabalar, çocuğun kolejlere gidiyor. Adam her şeye oturuyor ve sen utanmadan yoksulluk nafakası istiyorsun. Bu Bir de doğru bir erkek şey değil. arkadaşı abi. var, Ben onunla da mesela evlenmiyor bir de onunla da ben Bunu şuraya bağlayacağım. Şu anda da bu konuyla alakalı mağduriyet çok ciddi boyutlara geldiği için bunu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da maalesef kabul ediyor.
Şimdi süreli nafakayı tartışmaya başladı. Evet. Bu ne kadar Hadi kötü şimdi, bir şey. şimdi İstanbul'daki kadının paçasını kurtar. Hadi erkek şey yaptın. Bu Peki Erzurum'daki kadın ne yapacaksın? Evet, 5 sene nafaka dedin. Ne yapacak kadın? Ya bir insan, 6. sene ne yapacak? bir yapacak insan abi kendine yedirip ya nasıl yoksulluk nafakasının altına öyle şeylerle dolduruyorlar ki güzellik merkezi masrafı istiyor. Bilmem ne istiyor. Evet. En lüks arabasına motor taşıtlar vergisini yazmış. Yoksulluk nafakasının Yoksulluk altına. nafakası Abi bu. sen hakimi bununla oyalıyorsun. Ben de ne Orada zaman- kadın gerçekten çocuğunu Yoksul. saç kurutma makinesiyle kurutuyor. Kurutuyor. Ben ondan sonra ben kadın düşmanı değilim. Ben değilim. Ben yoksulluk nafakası mesela benim işte yine şeyim tuttu. Ben hani böyle yoksul kelimesinden mütevellit böyle çok cüzi bir şey olarak düşünüyordum. Yoksulluk nafakasına bunları da sokarsan o zaman zaten o ne biçim bir Ya yoksul istemenin yani. sınırı yok. Benim bildiğim kadarıyla boşanma davalarında istemenin sınırı yok. Ben Bunu- istiyorsam 3 milyon isteyeyim ya. Ya aylık. isterseniz bu manevi tazminat dediğiniz şeyde sky is the limit yani. Aynen Git öyle. yere gider istiyorsan Ama- harcını yatırabiliyorsan. Ama sen hakimin yani Bir de o var. bu yaşam standartlarında asgari ücretin 24 bin lira olduğu bir yerde sen motorlu taşıtlar vergim 170 bin TL ve ben bu yüzden yoksulluk nafakası istiyorum dersen sana herkes güler. Bir de sen bu hareketleri yapıp üstüne düşman edersen karşı tarafı adam yani erkeklere bu kadar çok böyle altını bir evlendin bunu da öde bunu da yap hiçbir şey yapma bunu da yap bunu da yap. Yani böyle benim etrafımda herkes eski karısına bakıyor yani. Arkadaşlarımın hepsi mesela hani çocuğumuz var diyor. Çocuğun okul masrafını ödüyorum Pelin okey. Çocukla o evde yaşıyorlar. Evin işte internetine dahil ben ödüyorum dedim. Her şeyini ödüyorum evin. Şimdi bunlar da mı böyle yani mesela çocuğun bütün masraflarını üstlenirsin de Ya bakın kadının işte- da bütün işte bakın, masraflarını ya ben ödüyorlar. bunu Niye? işte ya benim anlatmaya çalıştığım Çünkü şey bu. imza attı bir kere. Yani boşanma raddesine geldiği zaman bizdeki işler çok acayip rezil bir hale geliyor. Bu erkek için de geliyor, kadın için de geliyor. Ya taraflar için diyeyim. Bakın kadın erkek ayırmayayım ben. Yani taraflar için çok tatsız bir hale geliyor ve hani beraber gidelim de düğün peçetesi seçelim derken Dediğin insan, ondan evet. sonra yalnız o Maalesef. 6 kaşığın 3'ü benim tartışmalarını duruşma salonunda yapar hale geliyorsun. Aynen Maalesef öyle. böyle tatsız bir ya şey. da bunu şöyle yapacaksın. Şimdi yani bunu- Hiç bu tatsızlığa girmeyeceksin. İşte biraz mahkemede yani mahkemeler için de bunun kararını vermek çok zor. Yine aynı şeyi söylüyorum. Yani burada çok olayların çok özelinde değerlendirerek karar vermesi lazım mahkemenin. Yani gerçekten çalışabilecek durumda olan birine de bu kadar böyle kayıtsız şartsız her şeyi mahkemenin de biraz bu konularda yani ya artık var olan ekonomik şartlar içerisinde de ya bir yerden sonra çünkü bu nafakalar ödenmez hale gelmeye başlayacak. Zaten Ve sonra evet üçüne hapse yok, giriyor. yazlık Yani- hapsi yani var, yok Hapse bilmem ne girenler evet. var o yüzden. ya. Ödenmez hale gelecek Evet, ama hapse girenler tamam var, doğru. yani tabii ki kusur oranında baksın. Adam eğer gerçekten ya taraflardan biri diğerini onur kırıcı, şerefe saygınlığını rencide edecek derecede hareketler yaptıysa yapsın. Ama yani bu konuda dediğim gibi çok hakimlere çok zor bir iş düşüyor. Peki- Çok ince bir ayrım bu. Bunu çözmek de çok zor. Peki demin yayından önce bir şey söyledin. Onu burada yani söylemeni istiyorum. Çünkü ben ilk kez duydum. Bu hani mesela ne o? Kadın erkek yeni nasıl söyleyeyim kibarca? Kadınlık görevi, erkeklik görevi. Yani evlilikte Ya o çok aman benim verdiğim Mesela o benim verdiğim çok egzajere bir örnekti. doğru Yani- mu peki o? Yani böyle bir şey var mı? Onu Yani- verelim bu arada örneği. Yani evet hani yani şimdi çok ya bunda büyük linç yeriz ama Ya ama ben merak ediyorum. Duysunlar. Yani şöyle oldu. Kadınlık görevini yapmadığı zaman. Kadın yani şöyle erkek cinsel ilişkiye girmek istemeyip kadın girmek isterse erkek evlilik birliğinden doğan cinsel ilişkiye girme yükümlülüğünü yerine getirmek için kusurlu olur. Kadın istemeyip erkek ister ve kadın da bunu boşanma sebebi yaparsa bu sefer erkek istemeyen bir kadını cinsel ilişkiye zorladığı için yine evlilik birliğiyle kusurlu olur. Yani erkek ikisinde de suçlu yani. bizde o konuda birazcık yani işte dedik ya bunlar çok zor kararlar. Aile mahkemesi hakimlerini gerçekten kolay iş yapmıyorlar. Bunların kararlarını vermek, delilleri toplamak, gelen delillere göre bir şeyleri değerlendirmek bunlar gerçekten basit şeyler değil. Basit olaylar değil ama yani evet biraz Ama bu- kadın yanlısı mı karar veriliyor derse evet kadın Ama yanlısı herhalde karar bunu veriliyor. söyleyen kadın da yoktur. Yani ben istiyorum kocam benimle beraber olmuyor diyen kadın Var, da dolu var. Var. Dolu var. Ben bunu bir duruşma Bana mesaj da geliyor böyle. Ben bunu bir duruşma salonunda seyrettim. Kadın da biraz sosyokültürel olarak alt gelir grubundan gelen bir insan. Duruşma salonunda şöyle bağırıyordu. Kocam ip atlamıyor, kocam şınav çekmiyor diyor. Hakim de diyor ki spor mu yapsın istiyorsun anlamadım diyor yani. Sinirli. Hayır diyor şınav çekmiyor ip atlamıyor diyor kadın. Bu da diretiyor yani. Nedir? Diyor ki Ben yani bunu adam benzetmeyi ilk defa duyuyorum. ben de ilk defa duydum. Çünkü Ben duruşma bayağı salonu- alt. ve bu esnada duruşma salonunda gerçekten artık şeydi Kalabalık yani. mı? Çünkü duyan geliyor ve o kadar komik bir ortam oluyor ki yani bir mağduriyet var ama
Meğerse kadın şeyi anlatmaya çalışıyormuş. Benle birlikte Kocasının olmuyor. kendisiyle cinsel ilişkiye girmediğini ama kendi lisanında anlatmaya çalıştığı için tabii. Hangi? İşte bilmiyorum lisanı? yani. Bu da yaşadığım bir şeydi. 2012 senesiydi bu da. Aha. Yani tabii ki bu. Yani, ama bu hem şimdi yani cinsel yani Freudian yaklaşımla insanın yemek, içmek. Evet. Üçüncü şeyde barınmak ya da cinsellik yani. Neyse işte yani bu bir dürtü yani bu var insanda. Sonuçta bir evlilik birliğinin içerisine girdiği zaman bu evet olması gereken bir şey. Hani olmamasını da tarafların ikisi de rıza gösteriyorsa okey. Ama taraflardan biri hayır kardeşim ben illa istiyorum diyorsa tabii ki yani bu taraf diğer taraf eğer girmek istemiyorsa bu evlilik birliğini çekilmez hale getirir. Ama burada erkeklere yani burada kadınlara pozitif bir ayrım yapılıyor Evet. yani söylediğiniz. yani nispeten birazcık Çocuk evet, konusunda bir da adamın- pozitif ayrım yapılıyor. bir Ben adamın çocuğa istediğim her şekilde sevişmek götürebiliyorum. istememe hakkı yok gibi bir şey bu söylediğinde. Ya tabii neredeyse. ki bu Niye kastettiğim yani? bir defaya mahsus değil ama atıyorum süreklilik arz etmeye başlarsa tamam. birkaç defa arka arkaya olursa Bir rahatsızlığı var adam adamın. mütemadiyen gidip L koltukta uyuyorsa Ya. kadın falan gibi biz yani tabii Sınav Kaçıyor. çekmiyor, ip atlamıyor. sınav çekmiyoruz, ip bu arada. atlamıyoruz. Yani burada dediğim gibi çok hani biz burada çok basit örnekler veriyoruz. Tabii bunlar sadece beyanlar üzerinden yürüyen şeyler değil. 40 tane delil toplanıyor. Peki bunun mesela için bu ifşa ile ilgili örnekler okuduğumda ya mesela şey örneği varmış. Beni bu kadın hani sen gitmişsin söylemişsin hani işte avukat bey daha ne istediniz olmuş ama mesela bir erkek gidip hakikaten Tutuklanırdı şikayetçi olurlar mı? 15 dakika sonra tutuklanırdı mı? Niye? Cinsel taciz. Ha, Tutuklanır. onu 15 yapsaydın. CMK 103'e tabi. Siz burada 5 dakika bekleyin derlerdi bana. Bir bakarsın orada adliye polisi koluna girer. Savcılığa çıkarsın. Savcı ifadeni bile almaz. Direkt tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk Bol eder. gömlek fotoğraflarınızı atmasaydınız. Aynen öyle. Türkçe Ben bayağı şeye sevk eder. sosyal Cehaletle medyanın tutuklanırım yani. erkekleri bu kadar hızlı işte şikayet ettim. Bir şey paylaştım. Çok, hop evet. tutuklattım. Hop bilmem ne yaptım. Hani İşinden böyle oluyorlar. hani mahkeme koridoru yaptık ya oraya. Onun bazı kadınlar nezdinde çok kötü etkilediğini düşünüyorum ve şu anda da bunu birebir görüyorum. Mesela size bir örnek vereceğim. Bundan 2-3 sene önce bir tane takipçim yazdı. İşte Çağlayan Adliyesi yaptığımız zamanlarda soru cevap yapıyoruz. O dönemde dedi ki benim dedi eşim geceleri benim iç çamaşırlarımı giyiyor Aa, ve kamera açıp erkeklerle konuşuyor. bayılacağım. Bu arada edebiyat öğretmeni kadın. Crossdresser diye tabir ettiğim. Evet. Crossdresser. Adam da bu arada şey. O da öğretmen. Öğretmen. Çok hoş oldu. 2,5 yaşında bir çocukları var. Ve geceleri benim yanıma gelmiyor. Ben ne yaparsam yapayım gelmiyor. Ama ben bir gün bu hastalığın geçeceğini düşünüyorum ve bana döneceğine inanıyorum. Şiştim. Arkadaşlar, bizim ülkece sorunumuz kabullenmemek. Eğitimsizlik olmasın. Daha ne kadar eğitim alacak? Gerçi öğretmen. Daha ne dedi. kadar şey edebiyat eğitim öğretmeni, etmiş. daha ne kadar eğitim alacak? Daha Türkiye'de üniversite mezunu üstü kaç kişi var ya? Sen ne dedin? Terapiye gidin mi dedin? Ne dedin? Yani beyefendinin seçimi görüyorsun, bakıyorsun. Adamı daha da muhtemelen yetersiz hissettiriyorsun. Her gece üzerine işte Ya da sınav bunu çekmiyor, ip konuşabilir. atlamıyor. Yani şey de diyebilir. Yani bu ne hal? Bunu iyi konuşalım. Ve o Diyebilir çerçeve yani. bozulmasın diye. Bu ne hal değil de ne o yapıyorsun? karı koca ve çocuk çerçevesi bozulmasın Bayılacağım. diye bununla yaşıyor. Ne oldu sonra bilmiyorum. Kaybettim. Yani O çocuğuna- kadar çok işte o dönem hani hepimizin böyle okuduğu ha bu da mı var bu da mı var dediğimiz dönem yani. Mesela benim aklımı şaştığım ve inanamadığım bir olaydı bu. Yani kendini geçmiş ya kendinden zaten geçmiş. Gelmiyor hani şınav ip ama ayrıca da benim çamaşırlarla bu- da geziyor yani. Yani şimdi Ya ayrıca- ben buna bir şey söyleyeyim mi? Hukuk Bir şey- ilgilendirmez çünkü bu özel hayat. Ay Yani bir şey kadının söyleyeceğim. kendi tercihi. Peki Ne bir dakika yapayım bir ben? şey Öyle söyleyeceğim. Mesela söyleyeyim. diyelim ki böyle bir vaka. Kadın bunu gördü iç çamaşırlarıyla kocası orada işte video. Çekti. Yani bunu aldı. Mahkemede bunu sundu. Dedi ki benim Boşar. Kayıtsız şartsız boşar. kayıtsız şartsız boşar. Kayıtsız Okey, onu Ama ben- işte onun için önce kadının kendine Ama dönüp sen ben boşanmayı neden talep- sen boşanmayı bu talep edersen- hayatı Edecek seçiyorum? olsam Ne ama bu yapacak okey yani. Ne yapsın şimdi aile mahkemesi hakimleri İstanbul'da iş bölümü yapıp sırayla zil çalıp ne yapıyorsunuz evliliğiniz nasıl gidiyor? Senin kocan iç çamaşırı mı giyiyor ne giyiyor deyip de soracak değil ya yani. Ama biz oraya doğru gidiyoruz. Yargıya taşırsan değerlendirir. Taşımazsan kişilerin özel hayatı yani kapalı kapılar ardında evlilik birliği içerisinde neyin döndüğü bizi ilgilendirmez. Tarafların ikisi de buna rıza gösteriyorsa bu bizi bağlayan bir şey değil. İstiyorlarsa swinger partiye gider. Bana ne abi? O adamı kendi Aynen, hayatı. onu kendi tercih dinamiği eder. olarak Ama bunu bakıyor. Onları da basıyorlar ama zaten. bunu Basıyorlar. ama bunu yargıya taşırsan başka bir şey olur. Rıza gösterirsen başka bir şey olur. Geçen gün birileri Swinger Parti'ye gitmiş. 39 hatta Nevşin Mengü'nün kanalında izledim. Aa. Evet 39 kişi biri şey yazmış. Biri tek gelmiş. Çift ya herkes O şey o. 39. Evet. Ne yapıyor? Kahve çay servisi yapıyor herhalde. Ben yanlışlıkla geldim. Görüntü kamera kaydı da alıyor olabilir. Ama Bilemezsiniz. kamera yani. kaydı alıyor olabilir. Yani. Peki gerçekten şöyle bir şey soracağım. Bir erkek olarak sosyal medyayı kullanan, işte görüldüğü, anladığım kadarıyla kadınların da sürekli mesaj attığı bir adam Estağfurullah. olarak ne Öyle kadar bir iddiam yok. huzursuz hissediyorsun kendini? Çünkü şöyle huzursuz. Ya bakın
yanlış anlaşılabilir her şey diye düşünüyordur. Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben şu ifşalardan sonra mesela bir hanımefendi, avukat da değil, biliyorum. Bir şey yazmış. Bir hukuki görüş yazmış. Bu ifşalarla alakalı. Çünkü bizim işimizi herkes bilir. Yani hatta Tabii. hatta mesela şöyle bir olayım vardı. Çok kısa anlatayım. Biri bana dedi ki ya avukat bey siz öyle dediniz ama öyle olmuyormuş dedi. Kim söyledi dedim. Ya bizim komşu dedi, edebiyat öğretmeni dedi. O söyledi dedi. Tamam dedim yani. Demek ki olmuyormuş abi. Kusura bakma dedim, kapattım. Şimdi Her yerde ya bizim görürsün. işimizi herkes bildiği için şimdi hanımefendi bir şey yazmış. Sinirlerim bozuldu. Şimdi ulan dedim yazsam da acaba Düzelteyim. düzeltsem mi? Ulan dedim bundan sonra şimdi öyle bir kelime o kadar zorlanmaya başladım ki kelimeleri öyle seçerek yazmaya başladım ki bir yerden sonra dedi ki boş ver abi ya gitsin. Gitsin avukata olsun abi insanlar dedim yani. Ve yani bu saatte sonra kimseye bir şey yazmaz ben size açık söyleyeyim. Peki bu artı şey... Ben de yazmam bana yazılan bir şeyde cevap vermem yani. Bunda Abi çünkü bakın- bir dakika Artık bunda bu şey şu soracağım, kritik bir fotoğraf soru soracağım. değil. Bunda Nevşin Mengü'nün kardeş olmanızın bir payı var mıdır? Tabii canım mahvolur. Estağfurullah ben öyle ünlü falan bir insan değilim. Ama bir Yani şey söyleyeceğim. ben tanınan falan biri de değilim. Benim öyle bir iddiam da yok ve ben bunun hevesinde olan biri de değilim çünkü tanımak iğrenç bir şey. Ben açık söyleyeyim ben sizin durumlarınızda olmayı hiç tercih etmem. Çünkü Çok hızlı TT oluyor çünkü. Çünkü- Felaket Evet. oluyor, evet. ulan bir davaya girdim avukat olarak 2 tane 3 tane tweet atılmıştı sallamadım. Cezaevinde görüşe girdim. Çıktım telefonu elime bir aldım. Ne anam kalmış ne ebem Evet, kalmış. evet. Ben Mezardaki aradım. babamı çevire çevire falan yani oralara gitti iş. Yani onun etkisi var yoktu yani. O sonra bir gün sonra geçiyor. Çok da önemli değil ama yani dediğim gibi ben ya bu kim olduğunuz önemli değil ama ben dediğim gibi ben yani ünlülükten falan hoşlanan bir insan değilim. Olmak da isteyen biri değilim. Öyle bir çabam da yok. İnşallah da olmam. Hiç de hoşlanmıyorum. Çünkü yani Dedi. Son sözü bu oldu. attığın adıma dikkat etmek zorundasın. Hayatınızda yani siz normal vatandaş gibi hayat yaşayamazsınız yani. Yaşamıyoruz. Ya evet. Ya siz mesela atıyorum nerede oturduğunuzu bilmiyorum. Yani Bağdat Caddesi'ne bir yere gittiniz değil mi? Sizin takipçi kitlenizde büyük bir çoğunluğu oralarda oturuyordur. Siz bir arkadaşınızla yemek yiyemezsiniz çünkü 30 saniyede bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Hepsi Oğluma gidiyor, bir selam gönderelim mi? Aynen. Dayımın kızı da size bayılıyor o da işte geçen gün- Suruç'tan selam var size bir mesaj. Aynen Ha, bu öyle. sonuçlar Vize yani. görüşmesinden yanındaki koltuktaki kadın bana mesaj atmış abi. Aynı gün vizeye gitmiştik. Siz Yolculuk nereye alabildiniz mi yazmış? diye. Yolculuk nereye? Yani siz alabildiniz mi derken yani benim ekstra bir şeyim olamaz zaten anladın mı? Hani Danimarka konsolosluğunda ben influencerlığım geçerli bir şey Ha değil. onu öyle bir şey soruyor. Ya öyle bir şey de soruyor bir de hani şey de Temas mesela. etme gazetesi. Ha gidiyorsun vize görüşmesine gidiyorsun kaçıyor da diyor. Anladın mı? Ha. Falan. Yani bir sürü şey. Ya bakın Ben- işi kötü yanı biliyor musunuz? Durduk yerde mesela birinizin sizle alakalı böyle bir şey yazıyor olması da durduk yerde bir okları üstüne çevirir ha. Çevirdi işte. Alır yazar Çeviriyor. size. alır yazar vallahi yurt dışı gidiyormuş derler bir bakmışsınız. Tabii, Evine tabii. sabah masak gelmiş ev araması yapıyor Aynen yani mali öyle. polis. Merhaba Emrullah ne haber? Aynen Emrullah öyle selam. ondan sonra Emrullah Erdinç yazar yani. Tabii de aynen. Anladınız mı? Ama gerçekten bu iş böyle oldu yani. Bu arada İşte bundan zaten da sıkıntı çok bu. hoşlanıyorlar bu arada artık. Ya o böyle kof ve pof şöhret. Hani bir anda böyle Emrullah Erdinç yazdı herkesin gözü bende falan. Artık bence şöhreti Valla bir gün rezil olarak Emrullah'ı mı biri oldu? yazacak diye çok Ne korkuyorum. yapacak? Ben de bir gün Emrullah'ı biri yazacak diye korkuyla Evet, evet, bekliyorum. aynen. Hani İşte dediğim çok gibi başka ya, bir şey öyle olur. oldu. Bence bizim biraz bu sosyal medya işi biraz sıkıntı Türkiye'de ya. Her şeyi burada Peki, çözmeye çalışıyoruz. şunu sorayım en azından hani süremizin sonuna geliyoruz ama şimdi Çok hızlı geçti ya. Vallahi. Vallahi ya çok, Ama çok güzel müthiş sohbet. bir performanstı ki. Ben biliyordum ikinizin böyle olacağını. Çok eğleniyorum. Şeyi soracağım. Artık hani tamam yazışıyoruz. İşte bir adam bana mesaj attı. Mesajlaşıyoruz. Hani yedek mi alalım konuşmaların? Hani garanti Vallahi olsun ben- belki ben- yedekleyelim mi? Ne Ben yapalım? bakın ya? kim Ne ol, bak, yapacağız? kadın Niye ya da erkek demiyorum. Kim olursa olsun ben bu saatten sonra kimse oturup da mesaj yazmasın abi. Kimse yazmasın Ne yani. yapacağız? Sesli mesaj. Vallahi onu da kayda alınır ne olacak ki? Ekran Sesli yazısı. mesaj delil sayılıyor mu WhatsApp'taki? Her şey deli sayılır. Telefon konuşması. Telefon- Karşı tarafın izni olmadan kaydettim. WhatsApp'ın şeyi yoktur, anlık kriptoludur. O yüzden anlık kriptoyu kıramayacağınız için WhatsApp veyahut da FaceTime konuşması dinlenemez. O bir Ha, şey o yüzden efsanesi. herkes o yüzden WhatsApp'tan Herhalde arıyor. herkes Evet. WhatsApp'tan arıyor. Yani. Nefret Evet. ediyorum ben ondan. Hiç beceremiyorum. Kapatıyorum yani. normal arıyorum İşte ben. Ha, yani, o yüzden. normalde de dinleme kararı Ama yoksa iyi de sucu zaten- da beni WhatsApp'tan arıyor. Onun nesini dinleyecekler yani? Normal aramada peki kayıt? Normal aramalarda dinleme kararı yoksa zaten alınmaz. Sadece ETS kayıtlı alınır. Yani ben Bas. bu numarayı, o da zaten kendisi arşivlediği için, size sağlayan telekomünikasyon şirketi yaptığı için baz kaydı alır. Saat kaçta beni aramışsınız, kaç dakika ya işte aramıştı, aramamış mı, neredeymişsin, o tarihte telefonun hangi baz istasyona bağlanmış. Şu anda bizi örgüte bağlamak isteseler hepimizi baz kaydını alıp ama bir aradaymışsınız diye itekleyebilirler yani. Şakaydı. Ya ama Canım. Yok yedik. benden ne örgüt olacak ya? Hiç ben bir şey Herkese bir düşündü lan bir şey söyleyeyim. yapmış. Ben bir şey söyleyeyim. Yok, Altın benim- doldurmaya çalıştım o sırada.
İşte trafik cezası geç ödedik ama Peki şeyi de soracağım o zaman ifşalarla... almasınlar. Buyur. Ya yok yani zaten ben zannediyorum Allah korusun. Emrullah'a da Ben geçen selamlar gittim olsun. ifadeye. Aa, Aa evet. Niye? Saç kremi saçı yağlandırıyor dediğim için firma beni şey yapmış. Suç duyurusuna bulmuş. Mesela Güvenliğim Oo, tehlikede rekabet diye. yasağı. rekabet yasası. Bu niye Hem böyle rekabet bir şey? hem de güvenliği tehlikedeymiş. Nasıl oluyor onu Ya anlamadım. beğenmediğim bir şey Güvenliği mi? beğenmediğimi Senin söyleyemiyor açıklamandan muyum? sonra taşlamışlar mı krefonu ya? Bir şey soracağım. Beğenmediğim bir şey beyan edemiyor muyum ben sosyal medyada? Bunu Ben abi yayıncı olduğum için hoşlanmadım. edemiyormuşum. Ben de mi edemiyorum? Niye? Neye göre bu? Yani var olan yasalara göre. Serbest bırakılma tutanağım var. Senin var mı? Ama mesela beğenmedim deme hakkım yok yani. Yok. Adama dedim ki. Yani şöyle tahkir edici biçimde. Ya bana yaramadı. Bak sen içtim şunu bu- yapabilirsin. Bir reklam ve işbirliği anlaşmasıyla işte bilmem ne deodorantını sıkıyorum. Valla çam ormanlarında geziyormuş hissiyatı yaratıyor gibi bir şey yaparsın. Ama bunu aldım alerji oldum. Bıdı bıdı bilmem ne Diyemem. bilmem ne falan filan o şekilde. Ve ben beğenmem genel bir olmaz. şey söylememiştim. Bu arada ben de zaten bir şey söylememiştim. Ben kullanıcı çıkardım videoda. Kullanıcı dedi ki ay benim saçım çok yağlandı ya bunda dedi. Tahkir edici. Aa, tamam ben bayağı ifadeye çağrıldım. Eğer gitmeseydim yurt dışına çıkış yasağım gelecekti bilmem ne falan. Peki bir şey, Yakalamak açık çok özür dilerim ama bir şey söyleyeceğim. Bazı hesaplar var Instagram'da tamam hani böyle 100 bin takipçili değil ama o 20-30 bin takipçisi var. Çıkıyor diyor ki bu ayki almamanız gereken ürünleri söylüyorum. Bu sivilce yaptı, bu bilmem ne yaptı. Böyle de hesaplar var. Sence Var. hangi ülkeden yayın yapıyor peki? Bence Türkiye'de canım o. BİM'den herhangi bir- Gürcistan da olabilir. Evet olabilir ama zaten onlara bakmıyor. Yani istiyorsa onun kale almadığı 1 milyon takipçili biri de söylesin. O bana takmış yani. Anladın mı? O ben demeyeyim ihbar istiyor. üzerinden de Tabii gidiyor. canım Tabii. yani şikayetçi Yok, olmadığım kendisi şeyden resen şikayetçi soruşturma olmuş, suç başlatamaz. duyurusunda bulunmuş benim. Halbuki şey çok doğru değil mi arkadaşlar? Beğenmediği şeyleri de insanlar söylesin ki kendine göre. Hani biz onu da bu ona yaramamış. Ben hani hep her şey çok güzel, müthiş deodorant harika, krem harika. Haydi hep beraber. Böyle mi olacak bu hayat? Evet ya? ben Çok su yolu saçma. ettim yani. İşte dediğim ifademde. gibi yani sonuç olarak var olan sosyal hayatla yazılı hukuk kuralları geriden geliyor. Şimdi normalde bu kanunları yazılırken rekabet yasağı, işte bu tahkir edicilik, halk Sosyal kime medya düşmanlık, yoktu tabii. sosyal medya yoktu ki. Peki bir düzenlemeye gidilecek mi sence? Ya düzenlemeye gitsen de sen o düzenlemeyi meclisten geçirene kadar şimdi bir kanun, zaten bizde Türkiye'de kanun nasıl yapıldığını kimse bilmez. Bir kanun yapılması gerekirse bununla alakalı önce akademisyenlerden psikologlar, pedagoglar işte durumu neyse ona göre Tamam. uzmanlar bir kanun tasarısı hazırlar. Önce Meclis Alt Komisyon dediğimiz Adalet Komisyonu'na gelir. Adalet Komisyonu'nda bu günlerce görüşülür dediğim bu da aylar sürüyor yani. Evet. Çünkü işte bütçe ve anayasa görüşülüsü falan. Neyse o bir sürü teknik şeyler var onları anlatmayayım. Adalet Komisyonu'na gelir. Sonra Meclis Genel Kurulu'na gelir. Ondan sonra resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. Bahsettiğim şey ise 2,5 sene. Yani Ha. şimdi Ben zaten 50 kere gittim ifadeye. şöyle söyleyeyim mi? 2,5 senede. 50 kere gitmem kalmaz. Vakti zamanında Vine diye bir şey vardı. Vine fenomenliği vardı. Aa, evet. Sonra bir sabah da yok ya ben kapatıyorum dedi. Sonra Vine diye bir şey kalmadı ortada. Öyle, Şimdi öyle. şöyle düşünün yani hani Vine'a istinaden bir şey yapmaya kalkıyor olsa idi mahkeme. Zaten sen kanun çıkarana kadar adam kapandı, tasfiye etti, çalışanlar başka iş buldu falan yani. Ama hani yani artık anladın mı? İşten sonuçta geçiyor. Instagram'a Vine'in başına gelen şeyin Instagram başına gelmeyeceğini tahmin Ya, ediyorum. yani. bilemezsin ki. Ben sıkıldım diye kapatılabilir ya. Elon Musk ben ya Twitter kapadım hadi gidiyorum dese ne yapacaksın? Yo diye eylem Yok yapacaksın. o yüzden işte zaten birden çok mecrada var olmamız gerekiyor. Yani eğer Bu arada yayıncıysak. bu arkadaşlık uygulamaları var ya söyleyebiliyor muyum? Bumble. İsim Bamba'da- vermeyin bence ya ne olur ne olmaz. Kapatılmış onlar şey yani artık galiba değil mi? Türkiye'den erişim yasaklanacak Aa. falan diyorlar Yok, evet. böyle bir şey duymadım ya. Ben de duymadım. Çok bir an üzüldüm. Olay da- Vallahi var yani. Ben Olay da şu anda duydum. Türkiye'de infial çıkardı yani. Yani Tinder ve Bumble'la ilgili bir Biliyorsun şey. sadece duydum. öyle değil aynı zamanda böyle BDSM ve farklı şeyler için de O ne o? ayrı. Ya o ne derken öyle bir uygulama onların uygulaması mı var? Onun için de ayrı uygulamalar varmış. Mış. Bir Var arkadaşım. diyorlar. Ha ben girmedim de kuzenim girdi. Yok ya bu konuları konuşacağımı söylediğin için ben bunun BDSM şeyini yaptım ya. birazcık. Araştırmasını yaptım da. Onları- Belki de oradan çık. BDSM var ya. Ne o? Bağlıyoruz, ip Ha bağlıyoruz. iple bağlama, tasma takıp Ha dolaştırma. şey, fantezili. Değişik cinsel Fantezili. fantezi. Tam tercüme yani Bekleme. açılımı nedir Bounding ki? falan bir şey, Bounding bir şey, bir şey. Ya bağlıyoruz işte gri'nin 50 tonunun biraz daha sertleştirilmiş. Bağlayalım İpler, evet. zincirler, gözümüzde bir şeyler, ağzımızda toplar. Tarkan'ın klibi var. Bunlar için de aplikasyon varmış yani. Bunu Aa, konuşacağız onlar- araştırırken buldum. yani Gerçekten çalışması. mi? Evet. Bak bu ama bu çok Türkiye'den oradan eşim biriyle var. röportaj yapsak keşke. Bir tane şey vardı, çocuk vardı hatırlamıyor musun? Villada partiler yapıyordu. Yakalandı evet. Sonra çıkmış gene hatta geçen gün Kızılcık Şerbeti'nin
oyuncusu Bir şey kızla sorabilir Ya şey miyim? oldu. Böyle partiler yasak mı? Beyoğlu'nda da bir tane mekanı şey yaptılar. Para karşılığı insan kırbaçlatıyorlar falan filan. diye geçen. Yasak mı böyle şeyler yapmak? Ya Burak, bizde bir de- avukat olarak ya yani bizde- hukuk ya herkes razı oraya herkes isteğiyle Benim gidiyor soru tam ya. olarak şu, yasak mı parayla insan kırbaçlatmak? Yani Yasak tabii canım yani bayağı. Ama adam esasında da bayağı istiyor. Adam diyor kişi- beni kırbaçlayın diyor. Karşılıklı Bir rızada. maddi menfaati olmadığı zaman gel Evet. birbirimizi kırbaçlayalım desek bu yasak mı? Ya bu işi eğer kişilerin kendi arasındaki rızalarıyla hallediyorlarsa Ha, tamam. ve para karşılığında yapmıyorsan o zaman zaten Peki- Türk Ceza Kanunu peki, 26. Senin mesela rızan ba- vardır. mesela bana çok- Ama eğer para karşılığı yapılmaya başlanıyorsa o zaman başka bir şey dönüşüyor. Mesela bana çok gelen bir teklif var. Finansal kölelik mi? Mesela o çok geliyor yani köleniz olayım. Bak nasıl biliyorum. Ha tabii yani. Herkes bundan muzdarip. Ya çünkü hani Bundan da ne finansal- zevk alıyorlar ben anlamadım. Diyor ki Finansal bana kölelik diyor ne ya? bağır çağır beni aşağıla. Hani bağır çağır ben sana para yatıracağım diyor. Yani tek istediği şey bu. Beni Bu görmek anası babası onun istemiyor. zamanında bağırıp çağırdığı için. Başka Telefonda. hiçbir açıklaması olamaz. Allah aşkına çocukları doğru yetiştirin. Ya telefonda bir de görmek istemiyor beni. Ben telefonu açacağım. Hakaret Ona et. küfredeceğim ona avrat. O da para yatıracak. Mesela Pelin burada çok iyi iş. iyi işte. Evet. Çok iyi iş. ya. Şimdi ben burada siyasi bir söylem söyleyip hepinizi tutuklattırayım mı? Paslasana Hayır, bana. hayır, 23 yıl diye başlayayım mı cümleye? Hayır. Paslasana. Yani mesela Şu bak polis arabası yarı yoldan döndü şu anda. Barış Pehlivan da aynı şeyi söylemişti. Yayının sonunda burada kalır mıyız demişti. Kaldık şükürler olsun. Ha. Peki yani bu mesela burada bir suç teşkil eder mi ben bunu kabul etsem ve yapsam mesela? Adam bana para yatırıyor. Ben sadece gerizekalı. Yani aptal falan orada diyorum mesela. acayip bir vergi cezası çıkar. Usulsüz kazanç. Kazancı neye sokacaklar o da Bir bir şey kere. olmuyor ama Ama vergi cezası ya, çıkınca gördüğünüz Türk Ceza Kanunu bakın Türk Ceza Kanunu 26 ne diyor? Kişinin kendi rızasıyla devrettiği haklarından daha sonra şikayetçi olamaz diyor, tamam mı? Şimdi ben Pelin Çini'ye, hatta bence bu sözleşmesi de hazırlanabilir yani, sözleşme serbest. Ne yapacağım? Finansal kölelik sözleşmesi diye bir şey yazabiliriz yani. Evet Ha, Pelin. tamam. Benim Türkiye'de Hadi tarihi- yapsana yeni business işte. Benim Türkiye'de avukatım tarihe geçeriz. kendisi biliyorsun. Aa, yani. ben Yalnız, bilmiyorum. yalnız damga vergisini nasıl hesaplayacaklar, neye göre hesaplayacaklar ben de bilmiyorum. Yaparsın bunu yani. Kişinin rızası var. Ben kendisine kayıtsız şartsız para göndermeyi teklif ettim. O da biraz da anama sövsün istedim dedi, yaptım yani. Sözleşme serbest kişiler arasında iyi. akit kurulmuş sayılır, yapacak bir şey yok. Çorap satma falan için de aynı şey geçerli. ama Ama şey- bir sektör var biliyorsun. Evet, evet. İşte şey yazdırırsınız yani. Peki. Açıklamaya da şey yazdırırsınız. Letgo oyuncak satış falan gibi şeyler yazdırıp legalize edersin parayı yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle Bunu yapan şeyler olur. çok kişi var bu arada. Dolu. Çorap morap satan ama inanılmaz para kazanıyorlar. Herkes Çok ciddi delirmiş. paralardan bahsediyoruz Herkes arkadaşlar. Yani delirmiş. çorap, İşte şu ben anda şöyle da bir- söyleyeyim. Ben Soket herkese akıl başına sağlığı diliyorum. Bir gazeteci arkadaş yazdı bana. Bu şeyde abuk sabuk şu canlı görüntüler yayınlanan sitelere olan erişimler kapatılmış. ha. Hani OnlyFans, Tango falan filan gibi bir sürü şeyler Tango var ya. ne? OnlyFans kapatılmış mı? OnlyFans kapatılmadı, erişim engellendi ya Türkiye'de. Erişim. Yıllardır Ha erişim doğru engellendi. Merve bizim O tarz VPN'den siteler giriyor kapatılmış. Merve'ler. Yoksa- Mervecilikler. Tanıyorsunuz değil mi? Merve Taşkın çok tatlıdır. Evet. Çok büyük para kazanıyor. Çok şeker kızdır. VPN'den giriyorlarmış. Çok iyi para kazanıyor. Ben bilemeyeceğim. Ne? Ben size böyle Yorum biz yok, no meditasyon comment falan- yani. Evet, Meditasyon yani falan. gördüğünüz gibi yine yeni bir düzenlemeyle uyanmışız. Yeni Kaç bu arada gün Adli önce Yıldız olmuş? tebrik ediyoruz. Harika Ha, bir teşekkür adli ederiz, sağ olun. bugün Bugün. biliyorsun, evet. Benim evet haftaya Aynen mahkemem öyle. var. O yüzden harika geçsin. Adaleti tesis edebilme imkanı sağlayarlar inşallah. Aynen öyle. Sözleşme. Bu peki bu finansal kölelik. Aklına yattı. Yattı tabii Sözleşmesi aklıma, çok bunun para. tam nasıl oluyor? Bu finansal kölelikten daha önce hiç böyle adli bir şey oldu mu? Biliyor Ya musun benim örnek? benim bir tane meslek hayatımda bu BDSM'den biri geldi. Biri beni bıçaklamış, diğeri kafasına çekiçle vurmuş. Yani. Geldi. Onda karşılıklı olarak cezalandırmalarına karar verdi ama tabii biz haklı olarak bu bir ya fantezi Anlaşma mucibinde bu. yapılmış falan diye bir şey yapamadık işte. Taraftar aralarında tartışma çıkmış falan gibi. Bir daya tuturduk mahkemede. Abi Nasıl anlatayım ben bu bunu kadar hakime sinirine yani? hakim olamayan ülkede o uygulama kullanılır mı ya? Bir Ya de ama hiç- legal. Ama yani orada yazıyor canım. Seçiyorsun yani her şey orada çok Yani yani sonuçta uçuk bir diyorum dünya. yani o. memlekette bu yine kadın erkek ayırmayacağım. Yani hepimiz evine gitmeye korkan insanlar hale geldik yani. Şimdi ona nasıl güvenip de Aynen öyle. sen gel ben az de. birazcık beni bıçakla ben nasıl diyeyim ben Evet şimdi ya yani? gel biraz Bak, kafama. bir Elinde bunu- satırla mı geliyor? Evet, çok enteresan. Testereyle mi keser? Hem bunu konuşuyoruz. Ondan sonra yani bir noktada da eve gidip işte ıspanak yerken işte bilmem ne oldu falan da konuşuyoruz. Yani bu çok Ya başka bir ben konu. Bu arada aradaki 13 senenin değişimi. 13 sene önce o ıspanak yeniyor. Şu anda bambaşka bir noktada görüyoruz. İşte o yüzden zaten Artık ıspanak evrimimiz Yani Aynen. ben açıkçası burada bir insan olarak ben bunu söyleyeceğim. Ben hukukçu olarak bunu söylemiyorum. Yani şimdi evinizdeki Çin malı ve ne zaman yangın çıkaracağı belli olmayan dandik kahve makinesi çalınmasın diye çelik kapılar, pencerelerin arkasına sürgüler, bilmem neler. Yani biz hendek kazmadığın kalıyor. Anladın mı? Ondan sonra ama bunu yine kadın erkek demiş. Ya bakın yani hiç ilk defa gördüğüm bir insanın da biri diğerinin evine çağırıyor, öbürü de diğerinin evine gidiyor. Arkadaşlar bakın siz yani
Gitmesin Gelir mi? başınıza ya, Allah korusun, Gitmesin gelmesin. mi? Şimdi abi Tanımadığım ben adama bunu kişi gitme olarak Pelin. ya Yani ben bunu, devir o devir değil. ya ben hayatımda ben bir zaten kimsenin evine gitmeyi sevmem. Ben de sevmem. İkincisi yani Kimseyi kimseyi eve tanımadığım çağırmam. kimseyi de çağırmaktan haz etmem. Ben de. Sonuçta ev çok mahrem bir yer. Aynen öyle. Ve yani abi gitmeyin, Allah korusun ya. Yani yazık, günah abi. Dediğim gibi yani bu ülkede klima mevzundan insan bıçaklanıyor yani. Yok doğru ama bunu Anlıyorum, söyleyince şimdi insanlar diyecekler ki abi, ne yani? Ben o anlamda söylemiyorum. Bakın bu kadın erkek, kadın gitmesin, erkek daha da gitsin falan, ben bunları söylemiyorum. Ben insan olarak söylüyorum ben bunu. Yani Bu arada kadın da yapabilir bu yani. bu Gidip illa manyak sadece manyak bu hareketler. illa sadece başınıza bu cinsel saldırı suçunun işleneceğinden cihetle değil. Ya Allah korusun. Abi canınıza da bir şey olabilir orada. Böbrek yani. gidebilir. tabii Böbrek de babamın. gidebilir yani, bir insanı sen Ama böbrek olayı biraz azaldı galiba son dönemde. para Hiç etmiyor haber yok. Suriyelilerle beraber. Ay, değil mi? Yani Ha, değil mi? eskisi kadar Aynen. para etmiyor. Ama günün sonunda şöyle bir şey de söyleyecek. Dün bunu izledik işte, yani şimdi gitmeseydin o zaman adamın evine mi diyorsunuz bana? Onu demiyorum. diyor. Ben onu Hani demiyorum. bunu Ben insan sormak- olarak şunu söylüyorum. Yani kendi canının evindeki kahve makinesi kadar da mı değeri yok ya? Şunu soracağım. Yok Git- tabii. Bir de şu da var. Demin yayından önce de sormuştum. Bunu hakikaten merak ediyorum. Gittik eve. Niyetimiz de belli. Evet, kadın erkek olarak belli ki birbirimizden hoşlanıyoruz. Bir olay olacak. Rızamla gittim ben. Hatta böyle yakınlaşmaya da başladık. Sonra şöyle bir şey oldu. Vazgeçtim. Bu noktada ısrar edildiğinde ne oluyor? Ben vazgeçtim. İşte ya. geçen gün adamın aldığı indirim o. Ne olacak orada? Ya orada mahkemeler şunu değerlendirir. Şimdi e, şehvet dürtüsü diye bir şey var ya. Tamam. Hani ya işte Beyne kan yani gitmiyor olması. özetle evet. Yani ben tam anlamda bunu Beyne kan söyleyemedim. Yani gitmiyor bunu olmalı. halkın anlayacağı dilde artık ben o içimdeki Gözü kör olmuş. Freud'un Tamamen. İnmiş, hani perheymiş. id ego süper ego var ya, ben Ha. oradaki idle beraber hareket eder haldeyim. Aynen, evet. O artık orada biz insanlığımızdan çıktık yani. Tamam. Yani Cro-Magnon primat gibi bir takım Aynen. hareketler içerisindeyiz. Ama vazgeçtim ben. O sırada- Kadın olarak vazgeçtim. Evet, o sıradaki Oturdum. işte o yaşanan o anki şehvet duygusunu bir taktiği indirim sebebi sayar. Saydı işte. Ama değil mi? Evet sahibi. ama bakın ben yine şunu anlatmaya çalışıyorum. Sosyal medyadaki gibi 2-3 saniyelik ya da 1-2 beyanla bir yere varmazsınız. Yani mahkemeler karar verirken 80 bin tane delil topluyor. Sizi psikiyatriye sevk ediyor. Heyet raporu alıyorsunuz. Heyete çıkıyorsunuz. Bundan nasıl etkilendiğinizi anlatıyorsunuz. Heyet gerekirse ayrı bir odada mahkemede sizi dinlenmenize karar veriyor. Psikiyatrist eşliğinde dinlenmenize karar veriyor. İşte HTS kaydı topluyor, görüntü kamera kaydı topluyor, gerekirse tanık buluyor. İşte efendim gürültü yapılmışsa şeye soruyor, apartman yöneticisine soruyor. Yani gerekirse kendi kamu tanığı çağırıyor. Yani o yüzden diyorum ben, zaten böyle şeyleri buralara yazıp bir sonuç beklemek yerine gidin adli vakayı bildirin. Mesela bir tanesi o Kaan Sezyum olayında. Abi bu cinsel saldırı suçu. Tamam, 2 yıldan 5 yıla kadar şey var bunun. Evet, basit cinsel, burada yanlış yazmış şeyde, 2 yıldan 5 yıla kadar. Bir 2 yıldan 5 yıla kadar bir şey var. Hatta belki de daha orada üste çıkıp şey var. 5 yıldan 10 yıla kadar da var. Zaman aşımı süresi zaten 8 seneden fazla. 3 sene oldu diyor. Git abi yargıda ara şeyi. Sosyal medyada yazınca ne olacak ki yani? Barda Kaan Sezyum tek başına oturuyordu. O zamanlar sık rastladığım, merhabalaştığım biriydi. Barda yanına oturdum. Sohbet etmeye başladık. Sarhoştum. Evine gidince bana anlatacaklarını ve yaşantısını merak ediyordum diyor. Cinsel olarak ne bir yakınlık ne bir arzu hissetmediğim gibi ona öyle hissettireceğim hiçbir yakınlık da göstermedim. Ve işte kedisi vardı, onu sevdim falan derken öpmeye çalışıyor, itiyor. Ne yapıyorsun be hayvan herif diyerek itiyor. Açıkçası. Evet, işte Barda tanışıp sarhoş olup Öyle bir şey. gecenin bir yarısı evine gidip hani Günün sonunda ama hala vazgeçebilir yani. Orası beni hiç Tabii bağlamaz. her şey okey ya. Orası kişinin kendi raddede tercihi. vazgeçti ya. Orası kişinin kendi tercihi. Evet, Ben şimdi aynen. oraya gitme, buraya gitme biz kimseye diyemeyiz. evet bunları göz önünde bulunduracak mı peki karar verirken? Ya bakın Herhalde. bakın ben size şöyle bir örnek vereyim. Süremiz var mı bilmiyorum ama şimdi sigorta hukuku dersinde hep şöyle bir örnek veririm hakim şeyler. Der ki kardeşim, sokağa çıkmak bir rizikodur, tamam mı? Sen evden, İstanbul gibi şehirde evden dışarı çıkarak bir risk alırsın. Bunlardan bir tanesi nedir? Sana araba çarpmasıdır. Değil mi? Evet. Bana araba çarpabilir mi İstanbul'da? Çarpabilir. Kaldırımda da çarpar, yolda da çarpar, Hiç alt geçide bile ummadığım düşer. yerde çarpar, Hatta evet. evinde otururken mutfağına da düşer. Yani oluyor yani, bunlar var, yaşandı bunlar. Ama sen ne yapıyorsun? Ben medeni bir insan olarak alt geçit kullanmaya gayret ediyorum. Önlem Yaya alıyorum. geçidini Riski kullanıyorum. minimize etmeye Yani ben E5'in ortasından koşmak suretiyle Bahçeli Evler'den Bakırköy'e koşarak gidebilir miyim diye E5'te geçmiyorum. Çünkü ne olur? Bana araba çarpmayabilir. Ama Ama çarpma çarpma ihtimali çok yüksek. %50'den fazladır. Ama ne yapmış oluyorum ben vatandaş olarak? Ben bu riski göze alarak yapmış oluyorum. Evet.
Yani hatta ne diyor ne Yargıtay kararları? Yaya geçidinin 100 metre sağında ve solunda sana araba çarparsa bu şahsi cezasızlık sebebidir. Yaya geçidinden geçerin kardeşim der sana ve işin içerisinden çıkar. Şimdi birinin evine gitmiş olmanızı birinizin evine gitmenizi kimse şey yapmaz, ilgilendirmez. İsteyen istediğin evine gider, isteyen istediğiyle istediğini yaşar. Ama siz insan olarak maalesef ki alkolün de belli bir promilini aştığı yerlerde yani çok da diyaloğunuz olmayan, çok da özel hayatında kişisel birebir de görüşmelerde bilmeyen biri olduğunuz zaman yani bu riski maalesef bu riski almış oluyorsunuz. Alırsınız ve mahkemede de takdiri indirim sebebini hakim yapar mı? Yapabilir. Yapar demiyorum ama yapabilir. Yani bir tanesinde mesela işte bir tane Yargıtay kararı okudum. Yani yayın için de teşekkür ediyorum. Ben de tekrar dönüp yeniden araştırma imkanı buldu. Bilgilerimizi tazeledik. Şey haline gelmiş. İşte bakmış böyle bir cinsel saldırıdan bahsedilmiş ya da cinsel tacizden bahsedilmiş. İşte Yargıtay mahkeme araştırmış. Geçmiş bir hemen bitiriyorum. Geçmiş konuşmalara bakmış. Başka yerlerde görüşmelerde bakmış. Kardeşim o zaman sizin aranızdaki sen bu adamla mütemadiyen günde 50 defa görüşmüşsün. Başka yerlerde oturmuşsun. O zaman sana atılan mesajlar cinsel taciz suçunu oluşturmaz deyip konuyu kapatmış. Aynen. Yani gelebilir başınıza, aklınızda bulunsun. Ben uyarmış olayım. Yoksa ben kimsenin bir yere gitmesine de karşı değilim. Bize ne canım? İsteyen istediği yere de gider, istediği saatte istediği yerde de dolaşır. Herkesin bu özgürlüğünü sağlamak da devletin bir görevidir. Devlet insanların özgürce seyahat etme imkanını sağlamak durumundadır. Ama yani ben insan olarak söyleyeyim gitmeyin abi yani kim olduğunu bilemezsiniz yani. Aynen öyle. Önlem. Süremizin sonuna geldik. Bu arada ben yayına girmeden burada bir tane kitap buldum. Uzman psikolog Haydar Salık, herhalde Haydar Bey konuk geldi bizim kanallarımızdan birine diye düşünüyorum ama Erkekliğin İptali diye bir kitap. Ben de böyle siz konuşurken şöyle bir hani ben fal bakarım kitaplardan 115. sayfayı açtım. Karına itaat et, rahat et diye bir bölüm var. Ben muhakkak bu kitabı okuyacağım. Denk geldi, söylemek istedim. Kısık sesle söyledi, doğru söylemiş dedi. Öyle mi dedi? Tam duyamadık. Çok teşekkür ederiz Burak Bey konuk olduğunuz için. Nazik davetiniz için ben teşekkür ediyorum. Evet, çok keyifli bir yayındı. Sizden çok ben konuştum, kusura bakmayın. Ne demek? Bunun devamı da gelebilir. Yeterince çünkü linçlenecek şeyler söylediğinizi tahmin ediyorum. Ama devam bu tip konularda tekrar sık sık sizi konuk edersek çok da mutlu oluruz. Ben şeref duyuyorum. Bu nazik Çok teşekkür davetiniz için ederim. teşekkür ediyorum, sağ olun. Peki efendim, şimdi biz Linç Gelsin'in kaçıncı bölümünü yaptık bugün sevgili Demet? Herhalde 3. Evet. Yavaş yavaş kendi kitlesini oluşturmaya başladığının farkındayım. Aşağıda bize çok ayar olan, şimdi bunu mesela koyuyorum, yarın falan böyle bizden nefret eden birileri bir şeyler yazıyor. Demet'e daha çok laf söylüyorsunuz. Benim için şey demişler hep, tavşan kakası. Ben ama sivri. Evet. Hep. Bir de yani evet, ben o söylediklerime şunu söyleyeyim. Evet, ben mesajlaşma, yani ben ankesörlü telefon geri gelsin, çıkma teklifi geri gelsin falan oralardayım. Hiç buralarda değil Ama yani. Sadece kadınlara şunu söyleyeceğim. Bakın bu yayına hazırlanırken Demet'le çok baktık. Abuk sabuk mesajlar atıyorsunuz adamlara. Evet ya. Bu nedir? Yani şey anlamında nedir? Ya yapmayın böyle şeyler. Bir Ben de çok fena yormayın ya böyle şeylerle. Yani Hayır gerek yok. yani. Gerçekten çok ciddi başka problemlerimiz var. Böyle o onu dedi bu. Bu popülerlikle ünlü olmayı ayırmak lazım. Bu tarz olaylarla popüler olup maalesef ünlü olunmuyor. Unutuluyor Evet. diye. Ama Google unutmuyor. Siz yeni bir hayat kurmaya çalışıyorsunuz ama o her yerden karşınıza çıkıyor. Bu arada hani asla dediğimiz gibi yani biz bu yayında da yani kadın erkek olaya kadın tarafından da bakmıyoruz, erkek tarafından da bakmıyoruz. Aynen, ortadan. Mesele insan tarafından bakmak istedik efendim. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Önümüzdeki hafta pazartesi yine. Saat söylemiyorum çünkü değişecek diye umuyorum. Aynen. Karşınızda olacağız. Herkes kendine dikkat etsin. Abone olursanız Ve bizi Instagram'da Pelin Çin ve Demet Işıl olarak takip ederseniz çok seviniriz. beğenirseniz çok seviniriz. Dikkat edin.